Markete gel, bir çekim yap, bir de Avrupa'daki insanların Türk markette ne istedikleri, beklentileri bir hep beraber bir bakalım, göz atalım. Ama size bir şey söylemem lazım. Gülerciğimin sesi çok güzel. Gülercim gençken kasetle doldurmuştu. Aslında bizim pazarcımızın da dediği gibi Türkücü Güler. İşte Türkücü Güler burada. Merhaba, siz burada çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Sahibi misiniz? Yani En pahalı ürün, en çok giden ürün. Öyle. Bu aralar en çok içim alıyorlar. Evet, evet. Bir kesimde en çok Gazi alıyor. Evet. Hiç güzel değil. İlk tercihim ama ikinci tercihim çok güzel. Artık ya bizim bayanlar Bizim bayanlar ne satmıyorlar, ne satmıyorlar. Biraz sarma fiyatları düşsün lütfen. evet. Form. Evet. Yağ yapıyor. Yağ yakıyormuş. Bir şey daha öğrendik. Tok tutuyorum. Ama kızlar, siz bedava sanıyorsunuz, fiyatları görüyor musunuz? Fiyatlara bakın lütfen. Çay Gözlemelerimiz, şu gözleme gerçekten çok lezzetli. Tanesi ne kadar onun gözlemenin? Aynı bölgenin insanlarıyız. Güzel bir duygu, güzel bir sıcaklık var buradaki insanlarda. Bu güzel insanlarla tanıştım. Hepsi bana birer bir abla oldu. Bir kız kardeş oldum. Güler aslında Türk halk müziği sanatçısı. Doğru söyledim mi? Evet. Yani ben biraz önce arkadaşlar türkücü dedim, yanlışlık yaptım. Siz benim kusuruma bakmayın. Benim heyecanıma verin. İki bacı hazırlıyor. İki bacı. o yüzden dedim ya, iki bacıyı alamayız bile Aman. Yani su hesabına dokunmadım. Yani ortalama bir ay ne kadar olabilir çocukta mesela? Ne kadar kazanabilirsin? Köy kızı bir yerden sonra üstünü gömüyorsun köy kızının. Mecbur, üstünü gömmesen çıkamazsın. Yani Varto çok küçük bir yer. Evet. Ama şu an Varto'da kadınlara o kadar çok imkan verilmiş ki her ev kadını çalışabiliyor. Ama yapıp satıyorsun, peynir yapıyorsun, tatlı yapıyorsun. Bak oturduğun yerde yapıyorsun, çabalıyorsun. Diyorlar ki ay sen bu zamanda yünle mi uğraşıyorsun? Evet, yünle uğraşıyorum. Müşteriler bu ara çok var çünkü öğle yemeği saatine denk geldik. Biz de gördüğünüz gibi yedik, içtik, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş değil mi Güler? Evet, çok güzel. Bugün sizlerle Türk marketine geldik. Türkiye'den gelen Türkiye'liler Türk marketinde en çok ne arıyorlar? Hadi gelin bugün sizlerle bunu da keşfedelim. Ama bugün bana kim eşlik edecek biliyor musunuz? Suzan'cığım. Evet. Merhabalar, bugün ben varım. Nurgül'e dedim gel bir çalıştığım markete gel, bir çekim yap, bir de Avrupa'daki insanların Türk markette ne istedikleri, beklentileri bir hep beraber bir bakalım, göz atalım, içinde gezelim. Güzel bir şey. Evet, bugün Suzan bana eşlik edecek. Aynen Çünkü öyle, Suzan bugün dediği gibi burada çalışıyor. İçeri girelim, bakalım, Beraber belki bakacağız. hanımlarla da karşılaşırız. En çok ne alıyorlar, ne ediyorlar. Buraya geldiklerinde en çok onların özlediği Türkiye'deki alamadıkları Bulamadıkları. burada bulabiliyorlar mı? Hadi bakalım, başlayalım. Gel bakalım. Evet Suzancığım, sen burada çalışıyorsun. Ben burada çalışıyorum yani. Bayağı zaman, bir seneye yakın oluyor. Bir sene. Bir sene hemen hemen tamamladım. Ya, evet. Bakın ben size karşı tarafı da göstereyim. Zevze bölümüne geçelim. Evet. Yıllardır Güler'cim de Növer Şehri'nde oturuyor değil mi? Evet, Eskiden Şatoşino'da oturuyordu. biz 6 yıl Şatoşino'da oturduk. Köydü, güzeldi. Sonra Növer'e taşındık. Növer tabii daha oraya göre güzel. Ama büyük. size bir şey söylemem lazım. Gülerciğimin sesi çok güzel. Gülercim gençken kasetle doldurmuştu. Aslında bizim pazarcımızın da dediği gibi Türkücü Güler. İşte Türkücü Güler burada. Eğer benim pazar videomu izlemediyseniz onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Mutlaka izleyin, orada da göreceksiniz. O kadar ünlü, büyük ki Fransa'da çoğu insan artık Gülerciğimi tanıyor değil mi? Evet, evet, Sesi tanıyorlar. çok güzel ve de bize söz verdi. Beraber bir gün türkü gecesi mi yaparız, türkü gündüzü mü yaparız, artık bakarız. Sizler için güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz yani. Evet, evet. Ondan dolayı bizi takip edin, Nurgül Hanım'ı takip edin, YouTube'a abone olun. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Canım benim. Peki sen bu markete sık sık geliyorsun. Türkiye'de bulamadığın da burada bulduğun ne var?
Burada mesela biz Maraşlı olduğumuz için Maraş dondurmasını 25 yıldır bulamıyordum. Ama Berat Market'te Maraş dondurmasını bulabiliyoruz. Evet, Ben de bilmiyordum. evet çok Bilmiyordum. güzel. Mesela Maraş'ın tarhanası, chips tarhanası. Başka ne diyelim? Her şey var işte. Aynı Türkiye'nin lahmacunlarından, böreğinden, ıspanaklı. Ondan sonra bayanlarımız çalışıyor, annelerimiz, kadınlarımız çalışıyor. Temiz, hijyenik. Severek geldiğim bir market. Bazen kahvaltıya geliyoruz arkadaşlarla. Bazen kahve içmeye geliyoruz. Ya. Rahat ettiğimiz bir mekan burası. Nöber'de de yoktu zaten. Bizim için iyi oldu. Ben de çalışmadığım için özellikle benim için daha iyi oldu. Beraber çay içeriz birazdan değil mi? Evet, çayımızı da içeriz, kahvemizi de içeriz. Simitimizi de yeriz, taze simit taze. bile var. Ben size söyleyebilirim. Türkiye'den en çok gelirken özlediğim şey simitti. Artık simitimizi bulabiliyoruz. Çünkü ben biliyor musun eskiden gelirken valize herkes peynir koyardı. Evet. Ben simit koyardım. Öyle. Hadi şimdi başlayalım, gezelim, yavaş yavaş bakalım. Evet, Ve Merhaba, siz burada çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Sahibi misiniz? Yani emanetçiyiz. Öyle mi? Oo, bilmiyordum ben, pardon. İki patronumuz var. İkinci patron Hasan abi, diğer patron burada değil bu sabah. Evet. Neden burada böyle bir market açtınız? İhtiyaçtan ötürü mü, talepten ötürü mü, neden ötürü? Hem talepten ötürü hem de büyük bir ihtiyaç Nöber için. Evet. Yani Nöber'deki millete güzel bir hizmet gerekiyordu. Evet. Onun farkına vardık. Evet. Ve de biz bu hizmeti gerçekleştirdik. Umarım ki memnun etmişizdir milleti. Ki çoğu müşterimiz şu ana kadar hiç şikayetçi yoktur. Evet. Herkes çok memnundur. Yani herkese de çok teşekkürlerimizi sunarız. Ürünlerimiz önceliğimiz kalitedir. Evet. Yani kalitede taviz vermiyoruz. Hem kalite hem de fiyatlarımız gerçekten diğer mağazalara göre gayet uygundur. Sebze meyvelerimiz özellikle iddialıyız bu konuda. Örneğin bak kavun 99 kuruşa satıyoruz. Kilosu mu 99? Kilosu Evet. 90 kuruşa satıyoruz. Evet. Örneğin, Görüyor musunuz şu kavunlar da yani benim bu en güzeller sevdiğim çok kavunlar, güzel bir yeşil kavun. kavunlar. Evet, sarı Şurada kavunlar sarıları var. aynı fiyatlar. Ama benim favorim kesinlikle yeşil. Evet. Ondan sonra gördüğünüz gibi her türlü sebze meyvemiz mevcuttur. Evet. Her ülkenin hemen hemen sebze meyvesi bulunuyor. Evet. Türk ürünleri olsun. Burada Fransız sadece ürünleri Türkler olsun. gelmiyor değil mi? Her milletten insanlar, Herkes karışıyor yani. Her kesimden var. her kesimden. Her kesimden var. Evet. Her kesimden çok da memnunlar. Hı hı. Kasap rayonumuz bir harikadır. Çok taze et satıyoruz, görürsünüz. Göreceğiz, göreceğiz. Büyük geliyor. Haftada 3-4 gün et üretimimiz vardır. Ama benim en çok burada favori tuttuğum şey bayanların çalışması. Çünkü bayan demek temizlik demek, hijyen demek. Kesinlikle Eşleri de çalışacak. Öyle mi? Bizim de Eşleri, çocukları, birinci ailesi. hedefimiz bayanların çalışması. Bayanların işi daha farklı, daha özenli, daha temiz, daha düzenli. Evet, Suzan'dan da biliyoruz. Kesinlikle yani. O yüzden herkesi Berat Market'e bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bugün bize de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Başarıların devamını dileriz. sağ olun, Hoş geldiniz. teşekkürler. Evet Suzan'cığım, burada anlatabileceğin daha ne var? Bizi hangi reyona götürüyorsun? Evet. Burada böyle yufka çeşitlerimiz var, yoğurtlarımız var. Komple böyle yufkalar. Evet. Böyle. Yani burada Bir Türkiye'de kesime hitap edebilecek ayranları, cemilaları, çok hasta farklı ürünler istiyorlar. Patronlar da getiriyor, çok da tutulan ürünler. tutuluyorlar mı? Çok. Öyle Mesela mi? bunlar haftalık geliyor. Şu ayranlar, cemilalar, rabiyalar, onlar haftalık geliyor. Haftada 2 defa geliyor. Çok hızlı tükenen ürünler onlar. Evet. Evet. Yoğurtlar, ayranlar. Şöyle göstereyim. Şurada zeytin zeytinleri çeşitleri. Bakın. Çeşit çok Çeşit gerçekten çok. Buraya geldiğimizde ne alabileceğimizi bile bilemiyoruz. En çok giden ürünler nedir?
Aslında her fiyata göre var ama burada değişik bir şey. En pahalı ürün en çok giden ürün. Öyle Bunu mi? anlamadım. Ki ben dizdiğim için Doğru. en pahalı ürün en çok giden üründür burada. Acaba hani pahalısı kaliteli diye de Öyle düşündüler. Biraz kaliteye önem Ama verdikleri öyle değil, için değil mi aslında? Ben ona katılmıyorum mesela. Evet. Ucuzu da çok güzel ki ben çok da tavsiye ediyorum. Geliyorlar bana zeytin söylüyorlar mesela. Ben diyorum ki şu zeytin çok uygun alabilirsiniz. Evet. Ama diyorlar fiyatı böyle 1.79 zeytin olur. Gerçekten ben de dikkat etmemiştim. 1.79 zeytin olur. Evet. Biki olur. Ha, Ama Suntat zaten belli bir markadır. evet. Çok da uyguna geliyor değil mi? Her fiyatta her bütçeye göre var. Gerçekten. Ama en çok giden ürünler biraz pahalı olanlar. Para- Bu ara çok tavsiye ettiğim için zeytinim 2 tane tek kaldı. Wow. Ama sen de güzel şey yapıyorsun yani tavsiyede bulunuyorsun. Şimdi ben alıp geliyorum. Evet. Ve ondan sonra Aa. denemediğim bir şey söylemem. Aa evet. Denediğim zaman tavsiye ediyorum ki çok da soruyorlar yediniz mi? Tadı Evet. nasıl? Görüyor musunuz? Reçeller, ballar, tahinler. Seçenekler çok. Seçenek o kadar çok ki. Yani geldiğinizde ne alabileceğimizi biz de bilemiyoruz Çok gerçekten. seçenek var. Evet. Şurada Karşıda da şöyle peynirlerimiz var. Süt diyarı, pınar, içim peyniri. en çok giden hangi peynir? Aslında en çok giden peynir gazi peynirimiz. Gazi mi? Gazi çok gidiyor. Benim en çok favorim Pınar ama. Gazi çok gidiyor. Pınar da aynı şekilde gidiyor. Bir de soruyorlar. Gazi çok gidiyor. Pınar gidiyor. Erzincan peyniri 2 çeşidi var. Onlar çok hızlı tükenen bir peynir. Süt diyarı da burada var. Bu da çok güzel giden bir peynir ama şu ara yeni bir marka geldiği için Türkiye'nin markası burada çok bulunmuyordu. Evet evet. Birkaç aydır gelmiş, o da çok güzel gidiyor. O da tavsiye ediyorum. Yeni gelmiş, uygundur fiyatı. Böreklik mi o? Alan yok, böreklik değil. Kahvaltılık börekliği de var. %55 yağlı. Evet. Bu da %60 yağlı. Evet. Fiyatı öbürlerine rağmen daha uygun. Daha uygun. Şu diğeri de yeni gelmiş. İçim tam yağlı peynir diyelim ona. Tam yağlıdır. Okey. Ama güzel gidiyor. Çok alışmışlar. Bir de soruyorlar en çok yapmışlar. Hangi peynir güzel, hangisini salataya kullanabiliriz? Evet çünkü tatmadıkları için Evet, biz genelde tatmadık. hepsini Biliyoruz aldık yani. hepsini Evet. Ama onlar bizim gibi değiller. Evet evet Çok doğru. güzel gidiyor. Şu aralar en çok içim alıyorlar. Evet evet. Bir kesimde en çok gazi alıyor. Evet. Bir kesimde Erzincan peynirlerini çok alıyor. Erzincan hani tulum peyniri meşhur ya belki ondan ötürüdür. Belki ondandır ama peyniri güzel. Güzel mi? Gerçekten güzel. Okey. Ben bütün peynirlerin götür tadına bakmışım. Ki bana sorunca aklım şeyle karşılaşmayayım diye ama güzel, çok güzel. Peynirler en çok yabancılar alıyor. Doğrudur. Çok merak ediyor yabancılar peynirleri. Çok da alıyorlar yani. Evet evet. Çok da memnunlar. Okey. Hadi gelin. Daha da keşfedelim. Ah bu burada. Abla bak. Aa Güler ablanın, Gülerciğimin Maraş dondurmaları. Maraş dondurması evet. Bakın bu da yeni ürün olarak artık reyonlarda bulunuyor. Evet. Şimdi karşıda da Karşıda da kasap var. Burada dondurulmuş ürünleri var. Kebaplar, dönerler. evet Bunlar, burada da zaten salamlar var. salamlar. Peynir, kaşar peynir çeşitleri, çökelikler. Olmazsa olmaz sucuklarımız. En çok giden sucuklar. En çok herhalde şunlar gidiyordur değil mi? Efe Paşa. Efe Paşa. Efe Paşa bayağı güzel. Evet. Çok hızlı da tükeniyor. Türkiye'dekilere göstersene bir paketini Sanki nasıl biz Türkiye'de aldığımızda. bence yoktu. Yok yok. Ben gittiğimde orada Efe Paşa yok. Evet. Biz burada bunu alıyoruz. En lezzetlisi En güzeli. bu. Evet. En güzeli bu gerçekten. Öbür markalara da yiyemiyoruz artık buna alıştığımız Çünkü için. herkes buna alışmış. Burada Diğer sucuk markaları bu şekil kesinlikle satılıyor. Fiyatı nedir? 10.79. Yok. Yok kaç? 16.79. 16.79. 17.99 Efe Paşalardı. Eskiden hatırlıyorum 7-8 euroya alıyorduk. 79 500 gramlar. Eski fiyatlar çok değişmiş. Yani Evet. eskiyi unutacaksın. Unutacağız, Yeni yeniye aklıma bakacağız. ayak uyduracaksın. Şöyle de kavurmalar var. Allah Allah kavurma da yapıyorlar Hünkar artık. markası. Hiç aldın mı? 1-2 aldım. Ha. Ama çok güzel yani. Doğrudur. İnsanlar çok memnun. Hünkar markasını da çok seviyorum. Genç bekarlar aslında. Aslında en çok bekarlar alıyor desen. Doğrudur çünkü. En çok bekarlar alıyor. Yalnızlar herhalde yeri çiftçek pişirip yerler. Ama Doğru. güzel yani. Çok sevdiğim ürünler. Doğru. Ağırlık yabancılardır. Yabancılar da gerçekten çok güzel. Doğrudur. Doğru. Soruyorlar, merak ediyorlar. Biz tavsiye edin bize diyor. Hangisi güzel, hangisi tadı nasıl bize tavsiye ediyoruz. Tek bir sefer bir karpuz
Bir bayan gelmişti, yabancıydı, karpuz seçmemi istedi. Ben de hiç anlamam karpuzdan. Daha yeniyim ya. Bir karpuz verdim, geldi dedi, hiç güzel değilmiş. İlk tecrübem ama ikinci tecrübem çok güzel. Artık öğrendin mi nasıl? Artık öğrendim. Nasıl anlıyoruz? Karpuzun bir ucu çok siyah, böyle yeni olmaması lazım, yeşil olmaması lazım. Kuru olması lazım. Aa. O yetmez, bir de bana kavun seç diyorlar. De ki ben ne yapayım ne yapmayayım. Kavunda da çok usta değilim ama gidiyor. Şu ana kadar karşılaşmadım aksini. İyi var. Güzel. Oo. O yüzden gelince diyorlar bize kavun seç. Wow. Tamam. Evet, burada da kasabımız var. Burada Kuzu etinden kasabı. her türlü etimiz var Etler galiba. çok fazla geliyor. Taze. Evet. Bakın. Şurada arkada temizliyorlar. Yani hijyenik, açık olduğu için Hijyenik mutfak çok güzel. çok önemli çünkü hijyen konusunda. Evet, Hijyen konusunda şu an önde gidiyor. öyle mi? Çok da kontrol geldi, bir numara şöyle. Kontrolle mi geldi? Çok. Allah Allah, daha yeni halbuki açılmış. Yeni ama hijyene önem verdikleri için şöyle. Evet. Hatta onlar bile başkalarına tavsiye ediyorlar. Çok hijyenik yer gidin oradan yaşadın diye. Evet. Bakın yani ızgara yaptığınızda aynı Türkiye'deki gibi hiç Aynen. değişiklik yok Bunlar yani. günlük hazırlanıyor. Her sabah hazırlanıyorlar. Çok güzel. Tavuklarımız da burada sarılıyor. Evet. süper. Bazen kırmızı eti istiyorlar. Kuzu eti, dane eti. Öyle mi? İstiyorlar. İstiyorlar. Siparişe göre. Sipariş üstü yapılıyor yani istiyorlar. Okey. Böyle kendiki parti veriyorlar, davetleri oluyor. Oluyor aslında güzel. Çok güzel. Yani yapabiliriz. Evet. Şimdi burası. Şurada turşularımız var. Turşulara da bakarım. Çok turşu sevdiğim için böyle nar ekşisi soslarımız var. Soslarımız var. Böyle şurada. Evet. Süper. Her kesime göre aslında var. Doğru. O yüzden her kesimden müşteri var burada. Doğru. Her kesimden geliyorlar. En çok hangi günler yoğun oluyor burası? Değişiyor. Değişiyor. Bir bakıyorsun sakin, bir bakıyorsun çok yoğun. Çalışan insanlar için pazar günü Pazar bence günü çok yoğun zaten ama böyle akşamüstü 6.30, iş çıkışı. 5.30, 6.30'da çok yoğun. İş çıkışı. Böyle şipşak gelip eti alıyorlar, eksik malzemelerini alıyorlar ki hepsi de yabancı ama. Bunlar da Hünkar zeytinlerimiz yeni zeytin. Evet evet. Yeni bir marka. Türkiye'de var ama burada var. Daha başka marketlerde bilmiyorum. Öyle mi? Her yerde bulamazsın. Belki dondurulmuş ürünleri bulabilirsin. Evet. Ama böyle Hünkar peyniri, zeytinleri, reçeli her yerde bulamazsın. Şimdi Soslarımız bakalım var soslar böyle. zaten her yerde. Boşanmış Boş. her yerde. Evet. Hazır yemekler. Burası konserve salçalarımız, biber salçaları zaten hani her türlü Bir de konservenin olduğu. Fransızlar çok sarma alıyorlar. Acaba tadı nasıl Sarma. diye çok merak ettim. Biz bir kere almıştık. Hangi markadan? Almıştım. Ama tabii biz kendimiz sardığımız için konserve Biz yani alışmamışız. damak tadına Ama yabancılar seviyorlar. yabancılar bilmediği için Çünkü onlara her şey güzel geliyor. sarmak çok zor geliyor Doğru. onlara. Doğru. Ve Bir de istediler. üzüm yaprağı nereden bulacaklar, nereden saracaklar öğrenmemişler, bilmiyorlar yapsalar da nasıl pişirecekler. Bir ara bir müşteri geldi dedi ben sarma evde sarma kaşığım üzüm yaprağım. Şimdi de anlatıyorum da şimdi bunun pişme derecesi değişebiliyor. Değişebilir. Yaprak çünkü biz Sıkı böyle mı satın saracak, alıyoruz. gevşek mi saracak, az mı koyacak, çok mu koyacak? Biraz tarif verdim baktım olmuyor dedim satan kilosu 15 liraya pişip satıyorlar dedim. Gerçek. İstersen dedim sana getiririm dedim. Alırsın bayandan dedim. Evet. Ya bizim bayanlar Bizim bayanlar ne satmıyorlar, ne satmıyorlar. Bizim bayanlar ne satmıyorlar valla maşallah. Gerçekten bizim bayanlar çok amarat. Çok çok. Ekmeğinden, böreğinden, sarmasına kadar satıyorlar. her şey satıyorlar. Her şeyi satıyorlar. Yani Evlerinde yapıyorlar. Böyle internet üstü müşteri oluyor. Bir de biz de söylüyoruz yani. Yabancılar bizden istiyor, biz yapamıyoruz. evet. Bize tavsiye ediyor şu arkadaşımız var, bu arkadaşımız var diye alıyorlar. Ya ne güzel. Ama sarmalar biraz pahalı söyleyeyim de 1 kilo 15 Evet. lira pişmiş sarma. Evet kızlar biraz sarmaları düşürün ki biz yani biz çalışan bayanlar bile bazen misafirimiz geliyor. Misafir geldiğinde de veyahut da bir hani bir düğün olur, nişan olur, şu olur, bu olur. Hani diyelim ki biz de size yaptıralım. Ama Yani biraz sarma fiyatları düşsün lütfen. Evet. Yoksa biz alamıyoruz. Çok pahalı geliyor. evet, herkes alsın. Herkes. Abi de içli köftelerin fiyatını da biraz düşürün hanımlar. Çok pahalı. Yani küçük yaprak fiyatı düşürün. Suzan'ı dinleyin.
Evet. Ya iyi şey gibi aslında şu konserveleri çok kullanıyorlar. Mesela çok alışkın değilim kullanmaya ama onlar Evet. çok kullanıyorlar. Ya yabancılar zaten Gerçekten çok kültürlerinde var konserve. Biz alışık değiliz, yalan yok. Bunlar acayip saklıyor. Evet. Sordum bir sefer nasıl yapıyorsunuz diye. Tarif istedim ama Şunlar mı ne yapıyorlar biliyor musun? Atıyorlar, salatasını sadece yapıyorlar. ısıtıyorlar. Bunun salatasını çok yapıyoruz diyorlar. Bizim de şehirde çalışan Fransızlar hani kantinimiz var. Kantinde yemek istemeyenler hani getirip orada kendi yemeklerini ısıtıyorlar. Mikron falan var, ısıtıp yiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Konserveyi açıyorlar, mikronu koyuyorlar, ısıtıyorlar. O kadar. Yani bize göre değil. Form. Evet. Form çayları. Benim favorim Kiraz sapı kiraz sapı. alıyorlar. Evet, kiraz Çok sapı. alıyorlar. Benim favorim kiraz sapı. Kayısı çayını da çok alan var. Almadım ama kiraz sapı almışlığım var. Ananas çayını çok alıyorlar. Ananas çayını da Hiç denemedim ama çok alıyorlar. Nasıl kendi işler kesen bir kahveymiş. Hindiba. Allah Allah. O da ben de hanımlardan öğrendim. Bana resim gösterdiler. Bunu getirebilir misiniz diye. Bilmiyorum. Biz de getirdik. Hindiba kahvesi ama işte Nasıl yapıyorlar? kahvedir. Bir fincan normal kahve Yazıyor mu yapar yani gibi. Yazıyor üstünde. özellikle zayıflattığına dair? Yağ yapıyor. Yağ yakıyormuş. Bir şey daha öğrendik. Tok tutuyormuş. Ben kullanamıyorum çürükten dolayı. Türk'ten dolayı kullanmam. Kullananlar çok memnunlar. Sık alıyorlar. Gel gel. Şu biz Türkiye'ye gidiyoruz ya çay istiyorlar ya gel. Gelin bakın kızlar. Gelin bir de. Evet sen çayları göster bakalım. Evet, çünkü Çaylarımız hani bu çaylar- Mevlana. Bu Mevlana'mız. Ama kızlar siz bedava sanıyorsunuz. Fiyatları görüyor musunuz? Fiyatlara bakın lütfen. Çay diyorlar. Ya sizin orada da var aslında da. İşte Ama böyle bizim çay gibi. yok. Gerçekten Kaçak yok. çay var. Hani büyük Mesela- olarak büyük taneli ama Hani böylesi yok Ben gerçekten yok. Mevlana'yı görmemişim Türkiye'de. Belki büyük şehirlerde var. Ama düşmüş küçük mü yerlerde- fiyatı Mevlana'nın? Fiyatları hep öyle açıldığından beri aslında fiyatı böyle. Aa, Hiç değişmemiş fiyatı. okey. Alimex var orada hemen. O da çok Türkiye'ye gidince götürüyorlar. Şurası da dün boşaldı. Doldurmadım daha. Evet, izin Türkiye'ye zamanı. giden bir arkadaş aldı. Ama benim favorim Mevlana. Mevlana'dan da yani artık misafirliğe gittiğimde de Mevlana ise tadını biliyorum. Mevlana değilse herhalde Ben Mevlana. Alice'yi çok kullanırdım. Önce Mevlana sonra Alice'ye geçtim. Aa, Çok böyle bergamot kokulu çok güzel bir çay Alice hiç çayı. denemedim. Çok güzel. Ama denemek için bir günden başlama şöyle küçük paketler var. Öyle mi? Nerede? Hemen burada. Ama kokusu muhteşem. Hiç denemedim. Çok güzel bergamot kokulu. Çok güzel bir çay Alice çayı. Hmm. Çok güzel bir çay. Böyle kokladığında bile çayı güzel. Okey. Ama şu ara hiç insanların kullanmadığı bir çay var. Ben bir restorana gitmiştim orada. Biz bir arkadaşa çay içtik. Çayın tadı çok farklı geldi. Ben de çok meraklıyımdır. Hemen sorarım. Hangi çaydır diye bana Ceylon çayı dediler. Allah Allah. Ama hiç çok almam. hoş bir tadı var. Çok da uygun aslında. Fiyatı çok. Çok tam uygun. izinlik. Ama çok güzel bir tadı var. Ay gerçekten hiç dikkat etmemişim. Bence sen Fiyatı önce çok bir dene uygun. evde. Evet. Bir bak tadına ben çok sevdim. Evet. Odur budur Alice'yi de bıraktım. Mevlana'yı da bıraktım. Ceylon alıyorum. Allah Allah. Çok güzel bir çay Ceylon çayı. Fiyatı çok uygun. Fiyatı çok uygun ama çok hoş. Ki biraz demlemesine bağlı galiba. Sen nasıl şekline demliyorsun? bağlı. Ben önce biraz soğuk suyla yıkıyorum ondan sonra demliyorum. Soğuk suyla yıkamak lazımmış ama benim alışkanlığım da hep sıcak suyla Sıcak. 2 kere Ben de geçiriyor. eskiden Yanlış öyleydi. yapıyormuşum. Ama şimdi bir restorana gittim çay içtim orada sordum nasıl deniyorlar diye. Evet. Çok hoşuma gitti. Evet. Ki bu çayın o kadar güzel olduğunu bile bilmiyordum. Evet Hani doğrudur. dedim ya insanlar alışmış fiyata bakıyorlar. Yani hangisi pahalısa o daha güzel diyorlar. Ben hiç öyle demiyorum. Hangisi ucuzsa o daha güzeldir bazen. Ya işte böyle Böyle alışıyoruz. böyle alışıyoruz. Alışıyoruz artık. Evet. Bak menengiç kahvelerimiz de var aslında. Şöyle kahvelerimiz Antep'e var. gitmeye gerek yok o zaman. Hiç gerek yok. Antep'in kendisi burada. Niye gideceksin Antep'e? Yani biz bu sene buradayız kimse gitmesin. Herkes burada kalsın. Ya Antep'e gitmeye gerek yok. Ama Alice'yi tavsiye ederim. Alice okey deneriz. Çok hoş. Bir de çok burada makarna alıyorlar ucuz diyor. Makarna öyle mi? Baksana nasıl boşalmış yetiştiremiyor. Doğru.
Şu yeni piyale zaten hepsi Türk markası. Evet. Piyale yenidir ama diğerleri önceden de var ve çok tükeniyor. Ucuz diyorlar. 79 kuruş makarna mı olur? Şu an makarna burada, kalk buradan. Herhalde Türkiye'den de ucuzdur. Türkiye'de çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Yani buraya kıyaslan Türkiye çok pahalı Türkiye'de. Ya. Burası şu an Türkiye'den çok uygun yani makarna olarak. Halbuki aynı makarna. Aynı da işte artık hani biraz patronlara mı bağlı desek. Fiyatlar günlük mü değişiyor desek artık anlamadık hangisi. Doğru. Ama güzel gerçekten. Doğru. Yani uygundur, en çok zaten yabancılar alıyor çünkü uygun buluyorlar. Doğru. Uygun buldukları için de makarnaları alıyorlar. Zaten Türk adını söylemeye gerek yok. Bir markadır. Evet. Yani güzel, poşetlemesi güzel. Bir de şekli güzel. Öyle. Öyle. Hadi bakalım. Bir de şey ya, güllaç yapıyorlar Allah. Hiç Bir de yapmadım. becerebilseydim. Hiç denemedim. Bir de becerebilseydim. Bir de hiç yemedim. Yiyeyim. Ondan sonra dedim. Ama uğraştırıyor. Öyle mi? Çok uğraştırıyor. Ben çok uğraştım, bilmiyorum. İlk yaptığım için de ondan ben çok uğraştım. Çok merak ediyorum. Yapmadım. Önce bir yerde yemem lazım. Çok beğenmem Güzel. lazım. Ondan sonra yapmam lazım. Güzel. İnşallah bir gün bize biri yapar. Yeriz deneriz sonra. Güzelim, bakalım ben kim yapacağım. Oo, en sevdiğim reyonlardan biri baharatlar. Ama Baharatlar en güzeli bence. Ama çok zor. Niye? Çünkü çeşit çok istek var. Hmm. Ki isteyenler de hep yabancı. Hmm. Geliyorlar mesela, o kadar biz yer yok, sığdıramıyoruz. Doğru. Çok bu baharat reyonu bile küçük geldi şu an buraya. Doğru. Biz Türkler az baharat kullanıyoruz. Ben gene de kullanıyorum. Yani çeşit çok kullanmıyoruz. Çeşit çok Ama kullanmıyoruz. yabancılar çok çeşit. Ama gerçekten mesela hiç denedin mi bilmiyorum, mercimek çorbasına kümküma koymayı. İşte Yani ben Türkiye'de anladım ki mercimeklerin tadı niye öyle oluyor. kürkümadan Kürkümadan. hiç denemedim. Kümkümanın Türkçesi Kürkümadan. değildir. Hardal değil. Hardal değil. Kümküma. Ama kürküma deneyeceğim. Dene. Deneyeceğim kürkümayı. Çok güzel. Bakayım var mı Kümküma bizde? burada var gördüm. Kümküma. Zencefil. Aslında Hindistan'ın şeyidir, bu baharatıdır. Bu Hindistan baharatı mı? Aslında evet. Ama çok kullanılıyor baharatlar Evet. ya. Nasıl istiyorlar? Bir de çok istiyorlar. Resim gösteriyorlar. Bunu getirebilir misiniz? Bizde de zaten devamlı gidip gelindiği için patronlar da her zaman getiriyorlar. Hı, doğru. Şu 8. en sakin aydır baharatlarımız için. Herkes tatilde çok istek yok. Doğru. Ama yoksa çok zor. Doğru. Çeşit çok aslında baharatlardan. Bu biraz yeri biliyor. Evet. Çok istiyorlar ya. Yani gerçekten fiyatları da çok uygun. Fiyat zaten çok uygun baharatlara ki söylüyorlar. Gelen alanlar da söylüyor burada baharatlar çok uygun diye. Evet. Ay çok istiyorlar ya çeşit olarak. Yani çeşit ne Çok. yok ki, bakın. Yani şu tipler benim çok hoşuma gidiyor çünkü evde Çünkü- saklaması da çok rahat oluyor. Ben genelde bu şekil alıyorum. olarak. Kutu olarak alıyorum, tercih ediyorum çünkü evde saklaması açısından yani bir daha çıkar, dök, Bir daha bak doğru. farklı yerlere, En yani pratik. gerek yok. Eski tostlar mı? Yok, Eski, grillik yok, bunlar. eski ızgara Izgaralar. şeyleri. Izgaralar. Eski. Gördünüz mü burada şöyle ne ararsanız var aslında. Yazda hemen hemen bulunuyor. Konserveler. Ben 2 sene önce bahçemde çok domates çıktı. Konserve yaptım. Konserve. Hayatımda ilk defa. Ya şişi aradım bulamadım. Şişi aradım bulamadım. Her yere baktım. En sonunda nerede Eskiden. buldum? Lüklerde buldum. Lüklerde. Böyle kapatmalı yaptım. Onda da zaten hava almış. Hiç güzel Yok, değil. onların güzel olmuyor. Ben de bir sefer yaptım. 50 tane yaptım onların. Hepsi çöpe gitti. Çöpe gitti. Ayarlayamadım kapağını. Aynen. Bir daha da denemedim. Aynen, yok onlar bize göre değil. Yani burada olduğuna da çok sevindim. Çoğu insan da soruyor var mı? Kızlar bakın var. Evet var. Gelip alabilirsiniz. Evet. Böyle deterjanlarımız da var. Deterjanlar üzerinde. evet. Fiyatları da Mis çok gibi uygun. kokuyor. Persil kaç paraymış? 15 euro. Kaç kilo bu? Oo, bayağı da büyük. Bayağı büyük. 9 Çok. kilo. 9 kilo mu? 10 kilo. Oo, Büyük bir persil. bayağı büyük Güzel yani. mi? Evet. Hani bir Şu mendiller çok güzel. Benim favorim. Yani şu mendiller Slipler çok güzeller. çok rahat oluyor. Ben evde her zaman bulunduruyorum. Hepimiz hep kullanıyoruz. Çok Evet, pratik. evet, Çok evet. güzel. Ben de çok severim slipleri. Evet. Burada temizlik. Mis gibi ürünlerimiz var, kokuyor. Çok güzel. Mis.
Temizlik ilaçlarımız var. Hep o muydu? Bu ara bunu denedik. Ama o da güzel. Okey. Böyle sıvı sabunlarımız. Şöyle kolonyalı sıvı sabunlarımız var. İsteyene. Evet. Ama güzel yani. İlaç olarak, temizlik ilaçları, hijyen olarak seçenek çok. Fiyatlarımız da uygun. Bak şu. Geçen gün bir arkadaşım şundan aldı. Aslında en çok şu an satılan bu desem. Niçin? Çok. Kızı sarımsak şampuanı. Hem Yani- saç dökülmesi için, hem kepek için, Öyle mi? hem saç uzatması için. Şu ara şu çok gidiyor ya. Bakalım şuna. Sarımsak şampuanı. Fiyatı da 4.59. gayet uygun. Hem de büyük bayağı. Büyük, bir de çok hızlı tükenen bir şey. Bir denemek lazım. Çok sık Ya dizelim geçen gün bir tanesi bundan mı aldı, bundan mı aldı bilmiyorum. Bir sorayım. Sür mesela bir hafta denese de zaten söyler, memnun kalır ki belli olur. Bir Ama deneyelim çok aslında. gidiyor. Ha, Bu da okey. yeni, zaten yeni ürün olduğu için. Onarıcı Daha oldu. yeni gelmiş. Okey. Ama insanlar güzel alışmışlar. Pinaki en çok hep yabancılardır. Bizim insanlarımız değil. Ya Hep görüyor yabancı. musun? Buranın müşterileri hep yabancı. Hep yabancı. Bir de merak ediyorlar. Alıyorlar, deniyorlar, soruyorlar. Bir de soruyorlar, yani öneri istiyorlar. Ne önerirsiniz? Hangi şampuanı alalım? Ben de kullanmadan söylemem ama. Sonra en çok hangisi satılıyor? Hepsinden soruyorum nasıldır diye, ondan sonra tavsiye ediyorum. Hatırlıyor musun? Biz daha tanışmıyorduk. Ben yufka alacaktım. Saç Sen yufka. saç yufkası bak. Sen geldin bana söyledin, dedin ki hiç yaptın mı? Yapmadım. Öyle de bir Daha merakım sonra var. yaptıktan sonra da geldin gel. bana sordun. Dedin ki yaptın mı? Yaptım. Benim yani gerçekten hani bu söylediklerine senin garantimi basarım. Yani hakikaten daha tanışmıyorken bile geldi, Sonra- bana sordu nasıl olduğunu. Merak ediyorum. Öyle bir merakım var. Evet. Kuskus alıyorlar, ben hiç yapmamışım. Ki o kadar da becerikli değilim kuskus konusunda. Yani soruyorum nasıl yapıyorsun? Bütün tarifi veriyor ama benim zamanım yok. Ya bir de sana biraz getiririz. Ki getiren de oldu. Kuskus getiren Ya. oldu. Sarma getiren oldu. Kete getiren oldu. Aa, İstediğinden de hani kırmıyorlar. Ha biraz zamanı kendine göre ayarlıyorlar ama geliyorlar. insanlar yani bizim insanlar bonkör genelde. Bizim insanlarımız bönkördür ama bize getiren bizim insanlarımız değildir. Bizim insanlarımız neredesiniz? Çünkü bizim insanlarımız zaten biliyorlar, hani yapıyorlar. Biz Hayır, bir de yapsın o da diyordur. bildiğimiz şeyler olduğu için Doğru. belki onların tarifi, mesela bir kuskus tarifi bana verdiler. Bizim yaptığımız hiç alakası yok arkadaşlarınkiyle. Apayrı ama kokun ayrıdır, yaşayanın ayrıdır. Hepsi farklı farklı yapıyor. Ben Morakonlarınkini yedim, çok lezzetli. Ben de Aşelan'ınkini yedim, çok güzel. Öyle mi? Halen tadı damağımda, bir de Suriyeli'ninki var. Hiç denemedim. O da bir arkadaş yaptı, getirdi, çok güzeldi. Ben meraklıyım, soruyorum, istiyorum. Doğru. Yani o konuda istiyorum ha. Yani bir çekime. Ya İyi yapıyorsun. bile isterim, ben gidin tadına bakalım. Vallahi iyi yapıyorsun. Ha gelecek. Oo. Gelecek farklı bir mutfaktan bir yemek gelecek, onu bekliyoruz. Hadi. Hadi şanslısınız vallahi siz Yumurtalarımız burada. çok güzel gidiyor. Hı. Fiyatlar çok uygun kızlar, Aslında yani fiyatlar gerçekten burada çok uygunlar. Her gelen yabancı da aslında aynısını söylüyor. Diyor fiyatlarınız çok uygun. Uygun olduğu için diyor biz gelmek istiyoruz devamlı. Evet. Bir de öyle bir sistem var ki istiyorlar. Olmayan bir şey istiyorlar, patronlar da getiriyor. Bir sefer memnun kalıyorlar. Evet. Memnun kalınca devamlı bir geri dönüşüm oluyor. Güzel aslında. Çok güzel. Şunlar da piknik zaten. Ne bunlar? Izgara, küçük tüptür. Allah. Tüpleri burada. Pikniğe Aa. gidiyorsun, yakıyorsun, çayını demliyorsun. Yani semaverle pratik. uğraşmana gerek yok. Çok pratik. Fiyatı nedir? 10 euro. Bir şey de değilmiş. 10.99. Bir şey değil. Şunlar da 1.69 gazıdır zaten. 1.69. 12 euroya geliyor işte. Geliyor. Ama çok pratik. Bayağı insanlar götürüyor, kullanıyorlar. Evet, pirinçlerimiz, her türlü pirinçlerimiz var zaten. Çeşitlerimiz çoktur pirinçlerimiz. Evet. Benim favorim baldo. Boşalmış doldurulmuş. Baldo, Sera'nın baldosu. Vallahi fark etmiyor. Baldo olsun da ne olursa Gerçek olsun vallahi. Ha öyle insanlar öyle farklı istiyorlar ki biri sadece Sera'nın baldosunu arıyor, biri Duru'nunkini istiyor. Yok. Baldo çok güzel bir pirinç. Aslında hepsi güzel ama baldo bayağı öncü çok gidiyor. Öncü mü? Öncü markaları Vallahi. çok gidiyor. Ama öncü biraz tanındı yani. İkisinden de çok hızlı tükeniyor ki boşalmış zaten. Çok hızlı gidiyor öncü. Ama genel olarak da işte kuskuslarımız burada istiyorlar. Türkiye'dekiler kuskus bilmezler.
Bilirler mi? Kuskus biliyorlar çünkü Türk markası da mutlu da üretiyor zaten. Ama ben hani hiç Türkiye'de kuskus yememiştim. Kuskus Türkiye'de ben bulgurun yememiştim. çok çok incisi. Böyle boncuk gibi. Evet, boncuk gibi çok ince. Sumul. Yani bu da aslında kuskus değil mi? Aslında sadece Ama bir keklere koyuyorum ben, biliyor musun? Bu pastalara çok Ben kullanılıyor. evet keklere Burada koyuyorum. böyle, şunlar da böyle. Evet. Böyle ondan krep de yapıyorlar onlar bazen farklı Doğru. şeyler. Bakın Yeni kaç koyulan kiloluk da- bu mercimek? Mercimek biraz 5 kiloluk değil mi? pahalı olduğu için onu. 17 euro ama bence Türkiye'den gene de uygundur. Şurada küçükler var. Türkiye'den çok uygun. Bunun 2.39. fiyatı değil. Evet 7 euro kim alır? Ona kim alır? Yani fiyatlar gerçekten uygun kızlar. Yani yok kuru fasulye, nohut, bamya ne ararsanız var yani. Çeşit o kadar çok ki geldiğimizde bilemiyoruz ne alıp ne alamayacağımızı. Çok hızlı tükenen ürünler olunca yerde boşalıyor. Evet. Peki burada şey var mı? Nohut unu? Olmaz mı? Nohut unu. Olmaz mı? Olmaz mı? Aa, Nohut unu olmadan olur mu? Yani nohut unu ne işe yarıyor biliyor musun? hiç bilmiyorum ama Ben yabancılar biliyorum. Belki çok yaparım. alıyorlar. Belki YouTube kanalında Ne yaparım. yapıyorsun onu ya? Ekmek. Felafet, ekmek mi? Ekmek. Niye ekmeği bundan yapıyorsun biliyor musun? Yani bundan yaptığın zaman ekmeğin kalorisi daha düşük oluyor. İçinde de glukoz yok. Glikoza koysan. Tadı Evet. güzel mi? Tadı aynı ekmek. Aynı ekmek. Aynı Böyle ekmek. lavaş ekmeği mi yapıyorsun? Yok yok nasıl fırında bir şey? Mayalı mayalı kete- bile değil yani kabartma tozu. Keteler gibi ya da poğaçalar gibi yapıyorsun diyelim. Ben Ama bir gün şekil yapayım olarak. en iyisi. Eğer rejime girmek isteyen varsa Ben- buradan gelip alsınlar. Benim videoma baksınlar. Yakında yapacağım. Sen videonu paylaş. Tamam. Biz ona göre bakalım. Tamam. Ama önce paylaşma lazım. Ama burada olduğuna sevindim. En azından her zaman ama herkes gelip yabancılar alabilir. çok alıyorlar. O yüzden Onlar ekmek devamlı yapıyordur. bulunuyor. Merhaba. O da Nesin? Çalışanım. Merhaba Beraber Nesrin. çalışıyoruz. Gitti Geri Nesrin. gelir onu görürüz. Şunlar çok kullanılıyor. Ne onlar? Neymiş o? Florya pomdete. Pomdati. Allah Evet, Allah pomdati. Allah. Gidiyor ya. Ha, yabancılar alıyordur onu. Yabancılar şurada zaten şeyler de toboki pirinçleridir. Hiç almamışım. Bu da nişasta hiç. Ya bunun ne kadar benden istediler bilsem. Aa. Her geldiğinde gelmedi mi çok istiyorlar. Allah Bir de Allah. isim olarak ben bilmiyorum hangisi diyorum ki size isim olarak göstereyim. Telefonda gösterin biz getirelim. Evet. Diyorum ki size, bunlar da zaten yeni marka belki denememişsin. Denemedim bunları da. Ama çok güzel Ben kokuyor. genelde şunu alıyorum. çok İkisini güzel. alıyorum. Aloe vera Hani zaten direkt bir şey biliyorsun. döküldüğünde hemen sil, at. Aslında çalışan insanlar için çok pratik. Evet. Yani bizim işimize çok yarıyor. Evet evet. Bir de camda bir leke gördü mü eğer sevmiyorsan hemen. Hemen siliyorsun. Hemen. Hiç bırakmıyorsun. Evet. Ama aloe vera'yı tavsiye ederim. Aloe vera hangisi? Şunlar. Yeşil. Aa, ondan almadım bak. Çorap sabunu kullanıyor musun Nurgül? Şey ya ben artık deterjan şöyle kullanıyorum. Artık yerlere ve camlara sirke, Sirke. bulaşık sabunu, bir de benim Aksiyon'dan aldığım bir koku var. Böyle acayip güzel bir koku. Çorap sabunu. Hiç kullanmıyorum ama onu nereye sürersen sür. Yani hem her yeri pırıl pırıl yapıyor hem de sirke biliyorsun ki Sirke, o. Sirkeye hiçbir sirkenin lafım yoktu. sirkenin girmediği bir ev olmaması lazım. Sırf temizlik açısından değil, göz nazar için de. Her fikrim seninle ama sirkeli ilaçlarımız çoktur. Öyle mi? Sirke özü ilaçlarımız çoktur. Evet. Yani İşte ben gelmemişsin sirkesiz belki. olmayan Sirke özü çok güzel. evet. Sirke yani sirke benim için favorimdir. Ben Herhalde sirke- herkes herkes bir sürü şey hemen taşır, ben eve sirke taşırım. Çok. Bir de Almanya'dan da bir sirke var getiriyorlar. Temizlik sirkesi. Burada satılmıyor Hmm. ama oraya gidenler getiriyor. Allah Allah. O da çok güzel. Hmm. Sade sirke böyle temizlik için ama Ya çok ben güzel. direkt marketten alıyorum. Hani sirke var ya, beyaz sirke. Beyaz sirke. Yok bu temizlik sirkesi. Bu da çok biraz kokusu güzel değil ama içine başka bir ilaç koyunca çok güzel. Doğrudur. Yani bu Arap sabunu çok hızlı gidiyor buradan. Hı hı. O da Ya, ben de kimler denedim. alıyor? Bizim insanlar mı yoksa? Yok. Ağırlık dedim ya gerçekten ağırlık bizim ilaçları tüketen hep yabancılar. Hayret. Çok merak sarıyorlar bir de çok memnunlar. Benim Alacaksın burada en çok aldığım, benim ürünüm burası. Ben buradan şunları aldım. İkisini de aldım arkadaşlar. çok güzel. Şimdi ikili satılıyormuş. Ya, uygun Bir tanesi gerçekten denedim. Kireçe birebir. Öbürü de kireçe. yağları. Hani
şeyin sökücü. üstündeki fırını var ya. Fırını, acayip böyle- ızgara. Yani her şekil kullanılıyor yağ sökücü. Yani almanızı tavsiye ediyorum. Ben denedim, alıyorum. Hatta arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Gidin Türk bakkalından alın diyorum. Yani çünkü Fransız dükkanlarında yok gerçekten. Yok bulunmuyor zaten oralarda. Evet, evet. Yani onların var ama farklıdır. Bizimkiler gibi değil. Her çeşitini aldım. çeşitini. En kalitelisini aldım. En pahalısını aldım. Alakası yok. Bu ikisi Şimdi ne diyeceğiz? En kalitelisi Berat Market'te diyeceğiz. En kalitelisi bizde diyeceğiz. Ama güzel. Ne ilaç olarak. Ya devamlı dizdiğim için artık. biliyorsun sen bu işi artık. Gidiyor artık. Yapacak bir şey yok. Ama Aynen işte aynen. böyle de zeytinyağlarımız var. Böyle dediğim gibi Hünkar markası bir burada bulunuyor. Ama güzel tutulmuş bir marka. Doğrudur. Biraz alışması zaman aldı ama iyi. Öyle mi? Güzel gidiyor Hünkar. Ne güzel. Marka olarak güzeldi. Süper. Zaten vejetarları kullanıyorsundur. Hiç kullandın mı yoksa yok? Ben kullanmadım. Hiç denemedim. Yok hiç denemedim. Ben çok kullanıyorum. Ne farkı var? Nasıl kullanıyorsun? Çorbalara, yemeklere, Baharat mı bu? içine. Böyle bir sözdür. Soğan, sarımsak, havuç. Öyle mi? Hayır hiç denemedim. Denemedin. Hiç. Ki restorançılar da çok alıyor zaten bunu. Ya ben bilmiyordum. Öğreniyoruz. Evet, Benim çok gibi bir kullanıyoruz. sürü bilmeyen de vardır yani. Çok yabancılar çok alıyor. Bilmiyordum. Küçük boyları da var ve kullanmamışsın. Çorbalara, ondan da. yemeklere hepsini. Çorbalara en çok çorbalara kullanıyorum ama ben bulgur pilavına da kullanıyorum. Sarmaların içine hazırladığımda da kullanıyorum. Ben biraz damak tadına göre karıştırıyorum. Yani tarifi alıyorum kendime göre uyguluyorum. Öyle Zaten de bir şey var. ne güzel. Bir de hazır çorbalarımız var. Evet hazır. Burada da çerezlerimiz var. Evet çerezde her türlü çerezimiz var Bu zaten. ara dizmemişim bitmiş. Kurabiyelerimiz var az kalmış. Dizmem lazım. Beni bekliyorlar. Bunlar da hepsi çerezler. Ama çekirdek olarak çok şey var ya. Çekirdek en çok kışın biz tüketiyoruz. Televizyon karşısında. Değil mi? Evet. Bir ara çok Tam da almıştım var ya. Alara. Çam fıstıklarımız var çok güzel Antep'in ama biraz fiyatlar Tuzlu mu? çok Kaç? güzel Wow, diyorsun. tuzluymuş. Biraz tuzlu. Ama Ama seviyorsanız çok güzel. Seviyorsanız değiyor. ben alıyorum ara ara. Çünkü seviyorum. Evet. Bakın yani her şey var. Kurabiyelerimiz boşalmış. Aslında her ürün bulunabiliyor zaten. Hiç kullandın mı onları? Hiç kullanmadım. Hiç denemedim. Yani hiç denemedim. Diyorum ya hani birinin yapması lazım, yemem lazım. Çok beğenmem lazım ondan sonra. Ama şu sosları aldığım soslarda bayılıyorum soslara. ben Ben de onu kahvemi kullanıyorum. sen gördün mü Kahve soğuk değil. kahve yaptım ben. Yok. Asya onu gördüm evet. Gördün Ben de işte yapacağım şu ama beğenmedim. buradan almıştım. Ben onu alıyorum. Güzelliğiniz var mı bilmiyorum. İçine Dondurmaya falan Çok güzel. meyve salatasına ama kahveye de Ben acayip kahveyi güzel oluyor. yapacağım. Sen kahveyi yap bak bana teşekkür edeceğim. Özellikle sosu çok çocuklar, beğendim. gençler çok seviyor. Gençler yaptırayım. Onlar bana yapsana da iyi. Ben yapayım çocuklara yaptırayım. Şöyle soslar şeylerimiz de var. Yani her türlü sosumuz var Aslında her arkadaşlar. türlü Yani ürün ne istiyorsanız gelip burada bulabilirsiniz. Bulabilirler Yok ya. yok yani görün. Bir de Yok, istenilince de geliyor zaten. Zaten sizin de özel siparişleriniz varsa Alınıyor, gelirsiniz artık. Çekirdek, tuzlusu, tuzsuzu her şeyi var arkadaşlar. Yani dememize gerek bile yok. Hiç gerek yok. Artık Her siz şey gelin bulunuyor yani. İçecek olarak Türkiye'deki içecekler gelmiş. Belki sen oradan hatırlarsın birkaçını. Ben Bursa'dan geldiğim için Bursa Uludağ. Burada içeceğimiz var mı bakalım. Beypazarı var. Beypazarı. Beypazarı yeni ürün. Afşar var. Evet, Bu yoksa her türlü içecek yapılıyor zaten. doğru. İçecekte soruyor. Ben gördüğüm gibi ürünler boşalmış. Doldur beni diyor. Doldur beni. Biz de bugün Suzan'ı rehin aldık. Bugün Suzancığım bize tanıtıyor sağ olsun. Ya bir dene şunlar çok güzel. Doğrudur. Deneriz bir gün. Denemek lazım. Evet. Kafana desen denemiş misin? Yok. Asitli içecekle hiç aram Çok yok. akıllı bize denetiyor sonra soruyor. Çünkü alıyorlar bir daha yerine soruyorum nasıldır tadı diyorum. Çok Biliyorum sen soruyorsun. benim merakım var. Böyle Ekmeklerimiz. var. Hı. Şimdi ekmek reyonunu da çekecek miyiz? Yani banana çekeceğiz. Bu çok gidiyor ya. Hiç Ben- almadım. Ben de hiç almadım aslında eskiden dedim bunu nasıl yiyorlar. Bir zaten haftada 2 defa geliyor. Ha, Taze taze geliyor. okey. Ben merak ettim nasıl da bir götürdüm çiğ köfteyle bir harika. Hı.
Hani kilo yapacağız. Kilo alacağız. Aman en sevdiğim reyon da burası. Ah hissimi ben de çok sevdiğim. Özellikle çiçek ipekleri. En sevdiğim. Aman bizim gülercimiz bizi bekliyor. Burada gözlemeler var. Bakın arkadaşlar gözlemeler simit dedim ya 1 euro simit. Gözlemelerimiz şu gözleme gerçekten çok lezzetli. Tanesi ne kadar onun gözlemenin? Tanesi 3.50. 3.50. Neli? Peynirli mi? Peynirli, biri ıspanaklı. Ispanakla. Ispanaklısı çok güzel. Yani burada pide sadece Ramazan'da çıkmıyor. Her zaman. Her var. zaman, her Değil sabah mi? pideleri Her var. sabah. Türk ekmeklerimiz, çiçek ekmeklerimiz. Spagetti. Yani daha ne olsun ki kurabiyelerimiz. Fiyatları da gerçekten çok çok uygun. Poğaçalarımız hem kaşarlı hem peynirli, simitliler. Evet. Bir de yapılıyor yani. Pide istediği zaman taze sıcak hemen yapılıyor. Evet. Lahmacun desen gene öyle. Hemen sıcacık yapılıyor. Okey. Hemen lahmacunlarımız orada. Okey. Şurada baklavalarımız var. Tatlarımız bitmiş, yoldan daha gelmemiş. Çok hızlı tükeniyorlar. Yani demek ki yeniyor ki. Gerçekten yani yabancılar bayılır tatlara. Evet. Güzeller. Şuradan hangi baklavayı bize tavsiye edersin? Yani bir tanesi daha lezzetlidir öbüründen ha? Oh lezzetli bir tane var ama o bitmiş. Geliyor Bitmiş mi? ama şu kadayıf çok güzel. Öyle mi? Sarma kadayıf çok güzel. Çilercim sen burada tatlı yiyor musun hiç? Yemez mi? Ben burada her şeyi yiyorum çünkü burada çalışanlar da çok hijyenik. Çeşitler de çok taze. Mesela tatlılar çok taze geliyor. Bir de kaliteli, tereyağlı, güzel. Ondan dolayı biz burayı tercih ediyoruz. Evet, tanıdığımız için. 30 yıllık komşularım benim. Evet. Bildiğim için gerçekten hijyenik, yani çalışanlar çok güzel. Zaten çalışan da market sahipleri olduğu için Evet. daha özen gösteriyorlar. Evet, Daha evet. kendi iş yerine temiz tutuyorlar. Evet. Ondan dolayı biz memnunuz. Evet. Bakın burada gördüğünüz gibi masalar, sandalyeler. Çoğu insan geliyor burada. Mercimek çorbası var değil mi? Aa, her sabah Menemen var. taze yapılıyor. Sucuklu yumurta var, mercimek çorbası var. Türk kahvaltısı var. Menemen Aslında var. her şey bulunuyor. Sucuklu yumurtasına kadar, menemenine kadar, peynir çeşitleri, her şey bulunuyor. Çok güzel kahvaltı var. Türkiye'ye izleyenler gelip burada Türk kahvaltısı yapabilir. Ya. Kim merak edenler de Evet. çok. Onlar da Özellikle bekarlar için, çalışanlar Bekarlar için. Ama biz öyle demeyelim, özellikle Türk mutfağını merak eden yabancılar için diyelim. Çünkü Evet. onlar çok merak ediyorlar. Doğru. Kahvaltısından, çorbasından, lahmacununa çok merak edip geliyorlar. Evet. Bayağı bir gibi dağıdır kahvaltı. Ya. Peynir çeşitleri, sucuk yumurta istiyorlar, gözleme istiyorlar. Ne güzel. Çok istiyorlar yani. Onlar Süper. Ama deplasmanda uzakta gelen gençlerimiz de yani gelip kahvaltısını Tabii yemek canım. çünkü hep yemekler, Bıkmışlar. hep et yemeklerinden şey burada orası değil. Çorba yani sıcak anne çorbası var. Çorbayı yapanlar bayanlar mı yoksa? bayanlar yapıyor. Patronların eşleri çalışıyor. Ha, okey. Eşleri çalışıyor. Zaten gelir yanına Süzan abla biraz. Okey. Onun da ismi Süzan abla. Gelir onlar her sabah taze yapıyorlar. Okey. Lahmacunları. Tamam. Hem kahve geldi hem de çay geldi. Hepsini içeceğiz. Biraz ikisi birden geldi. Market kusura bakınız. Biraz sabah sabah. Hani kahveyi gördüm. Sözüm Peki sizinle hiç tanışmadık. Siz yeni geldik. bakın isterseniz siz de Yeni geçin. geldik. Öyle mi? Ne zamandır burada çalışıyorsun? Yaklaşık 3 ay oldu. Memnun musun? Mardinliydiniz değil mi? Var. Mardinli arkadaşlarımız var. Süryanimiz onlar. Yani hala en iyi Genelde arkadaşlarımız. Süryaniler var zaten. Hala yeni en iyi arkadaşlarımız daha bu sene oğlum düğününü yaptı. Bizi davet etti. Süryani düğününe de ilk defa gittim. Şok oldum. Şok oldum. Birden hepsi mesela çiçili giymişler geldiler. Belirli bir saatten sonra hepsi gitti. Üstünü değiştirdi. Böyle Türk halk Onların özel elbiseleri var değil mi? hepsi onu giydi. Ben böyle erkekler de öyle ama böyle şeyini bağladılar. Ben böyle şok oldum böyle. Küçüğünden büyüğüne, yaşlısına, gencine. Hepsi. Yani biz böyle tek yabancı biz hiç kimseyi de çağırmamışlar yabancı olarak. Aile arası aynı. Aile arası değil, çok büyük bir kişilik.
Ama yabancı olarak. kendi Yabancı insanları olarak sanıyor. tek yüz vardık. Herkes bizi gösteriyordu. Allah'tan bunların ne işi var burada gibi. Onlar aslında insanlar elini yapmaz. Biz onlardan anlaşıyoruz. Okuyla iyi insanlar. Yani onları hani bugün başım Kültürlerine bağlı. onları anlaşıyorum. Burada mı düğünleri oluyorsa memlekette? Ben Paris'te. Eskiden burada oturuyorlardı. Hikmet Gil biliyor musun sen? Evet, onlar hepsinin burada mesela gittik gezdik. Hepsinin bölümü çok iyi. Hepsi oraları almışlar. Yani farklı en güzel yerlerini, en güzel restoranlarını almışlar. Adamlar var ya kültürüne, dinine, her şeyine o kadar bağlılar ki yani Çok güzel. Çok da merak ettik. Yani bu zamanda kültürünü devam etmek Mardin'de çok sessiz gitme. gerçekten doğru. Meyve sebze bölümündeki Hasan abinin eşi, eşidir. Çorbaları her sabah yapan lahmacunla gözlemeleri her sabah yapan hanımın kendisi. öyle mi? Ne güzel. Kendisi yapıyor. Ya maşallah kendileri çalışıyorlar. O yüzden mi güzel gidiyor? Aile ortamı. Yabancılık hissetmiyorsun. Kapatın. Bir de o kadar güzel ki yani herkes yani farklı şehirlerden gelip bir şey yapıp yani düşünsene hepimiz Gerçekten öyle. Ama o buranın patronlarında Kendi kültürünüz, kaynaklanıyor. kendi kültürünüz. evet süper. Öyle diyelim. Kültürünü de sunuyor. O ayrı farklı bir şey yani zaten market onların ama sahipleri çok iyi. Biz mesela çalıştığımız yerler de oldu, gittiğimiz iş yerleri de oldu. Ama patronların işçilere karşı yani hiç sanki işçi değil de aileden biri gibi. Öyle mi? Evet çok mütevazi insanlar. Kadınları da öyle, beyleri de öyle. Sahipleri gerçekten çok mütevazi, çok temiz insanlar. O yüzden kimse kendini buraya geldiğinde rahatsız hissetmiyor. Yani kendi evine, kendi mekanına gelmiş gibi. Mesela çalışanlar bile kendi iş yerinde çalışıyormuş gibi çalışıyorlar. Suzan'ı görüyorum canım. Suzan ben başta bak yalan yok. Ben market sahibinin hanımı zannediyordum. Sonra geldim dedim Suzan kim burada? Suzan deyince ben dedim ben market sahibiyim. Ya küçük çocuk O kadar yani bir çalışan böyleyse Nur bir küçük çocuklar bile buraya staj için geldiler. Mesela buraya zayıf geliyorlardı ama Berat Market'in anneleri, çalışanları o çocukları kendi çocukları gibi. Evet. O çocuklar burada büyüdüler, burada geliştiler. Yani anlatamam sana. Tanıdıkça görürsünüz. Çok farklı insanlar, çok değerli insanlar. Zaten biz 30 yıldır iç içeyiz. zaten Şatoş'una Evet. beraber. Bingöl'lü müydünüz yoksa? Bingöl. Benim annem de Bingöl'lü. Aha, akraba çıkmış. Kirliler. Zaten senden belli oluyor. Tabii kültür benziyor biraz senden. Doğru benziyor. Senden belli oluyor. Şey oldu. Ben gülü yufka alırken gördüm de acaba dedim bu yufkayı hiç ben denememişim. Bir sorayım dedim nasıl? Bir sorayım dedim bu yufkayı hiç denemiş mi nasıldır diye. Nerede? Burada markette. Hiç tanımıyor Nurgül. Yok. Yani bildiğim var ismini biliyorum görmüşüz ama öyle bir şeyimiz yoktu. Bir sana bir sormanız yoktu. Yufka alırken gördüm dedim dur bir sorayım. Bu yufka acaba nasıl? Memnun mu değil mi? Çünkü yeni gelmişti o yufka. Ben de merak ediyordum. Öyle bir uyum var yani. Ben birkaç defa gördüm seni buraya geldim. Eşinle geldim. Doğru. Biz aynı zamanda komşuyuz, arkadaşız. Sonra da çalışmaya başladık. Ne güzel. Aynen. Ne güzel. Ama öyle bir ihtiyaç vardı burada. İyi yapmışsınız. Hayırlı olsun tekrar. Çok memnunuz bizimle çalıştığı için. Suzan çok O da bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. yani gerçekten Suzan yani Ya işini yapıyor, işini yapıyor. Severek yapıyor. Yani işini yapan var, yapan var. Bir severek yapan var. Bir de gerçekten sanki saygıymış gibi. Yani çalışmayı seviyoruz. Biz Bir de hiç söylemeden o eğitimimizi kendi seviyoruz. yapıyor yani. Doğru. Biz söylemiyoruz, kendi yapıyor. Ama sonuçta yine size bağlanıyor. Sizden kaynaklanıyor. Şimdi sen gidiyorsun bazı iş yerlerinde çalışıyorsun. Ne kadar çalışırsan çalış bilmiyorlar. Doğru. Karşıdaki görmüyor, bilmiyor yani. Doğru. Ama siz farklısınız. Ondan Ya dolayı. yok biz burayı açmadan önce geliyoruz sağ olsun bize yardım Biz ediyor. komşuluk diye bir yan yana Biz gidiyoruz. 4-5'e kadar yani burayı Sabah 5'lere kadar 5'e kadar evimize yani gidiyoruz. burayı sağ ol Allah razı olsun yani eşi de izin veriyordu. Bizimle kalıyordu. Tabii ki. Ama bizim komşuluk ilişkilerimiz çok farklı. Yani bu zamanda Hepsinde Allah razı bilmiyorum olsun. ama Yani bizim yardımcı komşuluk ilişkilerimiz oldular çok yani. güzel. Gerçek.
çok iyi oldu. Nesin de yenidir zaten. Yeni alışıyor. Aramıza yeni girdi. Genç bir komşumuz. Daha yeni ihtiyacıdır, yeni başvurularını yapmış. Daha oturman. Allah işini de rast İnşallah bu da olur. getirsin. Türkiye'deyken nerede kalıyordun? Hangi şehir? Diyarbakır. Diyarbakır. Diyarbakır da güzel olduğu söyleniyor. Senin işin Diyarbakır'ın işi. Her kesimden var. Bartu, Diyarbakır, Bingöl, Maraş, sonuçta- her kesimden var. Sonuçta Bu hepsi anlaşmak önemli. tabii. Aynı bölgenin insanlarıyız. Güzel bir duygu, güzel bir sıcaklık var. Buradaki insanlarda. Sahiplerden var mı? Evet var. Avusturya'ya gitmiştim. Öyle mi? Evet, Avusturya'da yaklaşık 4 sene kaldım. Olmadı orada, buraya geldim işte. Bu güzel insanlarla tanıştım. Hepsi bana birer bir abla oldu. Bir kız kardeş oldu. Allah razı olsun onlardan da. Çok memnunum. Onlardan evet. Çocuklarınız? Bir kız bir oğlum var. Peki uyum sağlayabildi mi buraya? Evet, tabii ki. Zaten yaklaşık 4-5 senedir Avrupa ülkesinde oldum. Ama Fransa'da 3 aydır. 3 ay değil, Fransa'da hemen hemen 1 seneye yakın. Aa, 1 senedir. Çalışması için. Aa, burada çalışması 3 ay. Evet, Okey. burada çalışmam 3 ay oldu. Memnunum. Memnunsun. Çok sıcak insanlar. Yani buraya gelip bu eve gitmek bile istemiyoruz yani. Ya. O derecede o kadar güzel sohbetlerimiz oluyor, muhabbetlerimiz oluyor. Tabii ki yani çalışanlar. Allah onlara uzun severek- ömürler versin, iyi insanlara. Allah insanı temiz insanlarla karşılaştırsın. Ama böyle güzel insanlara, yüreği güzel insanlara da uzun uzun ömürler nasip etsin. Amin amin. Biz de seni seviyoruz. Seviliyorsun Güler abla Ay, karşılıklı. Yani sevilmesen burada olur muydu? İyi ki ablanız olmuşum, iyi ki sizleri görmüşüm, tanımışım, iyi ki komşu olmuşuz. Biz de iyi ki seni görmüşüz. Biz de seni çok seviyoruz. Bir de bu burada da kapanmayacak Güler abla. Yani sen mi devamı gelecek? Güler aslında Türk halk müziği sanatçısı. Doğru söyledim mi? Evet. Yani ben biraz önce arkadaşlar türkücü dedim, yanlışlık yaptım. Siz benim kusuruma bakmayın. Benim heyecanıma verin. Güler aslında Türk halk müziği sanatçısıdır. Güler'in sesi çok güzeldir. Güler geçmişte kaset doldurmuş, menajerlerle çalışmış. Daha sonrasında Güler bu Fransa'ya geliyor çünkü eşinden ötürü orada Şeref abiye aşık oluyor. Öyle diyelim biz. Dayanamıyor, diyor ki benim ne işim var buralarda, ben gitmeliyim diyor. Artık diyor sanatı da başka bahara diyor. Derken geliyor, burada çocukları oluyor. Çocuklarını üniversiteye veriyor. Çocuklarını büyütüyor. Şimdi tekrar mesleğini yapmaya yavaş yavaş başladın mı? Evet, Başladın. başladım. Ya Güler'i de size tanıtacağız. İlerleyen bölümlerde Güler Sarı. Sarı, evet. Güzel bir Güzel bir şey. organizasyon yapacağız. Sesinden Türkü şöleni böyle. türkü şöleni yaparız. Evet, güzel. Nurgül, ben zaten Nurgül'ü çok severim. Aa, Çok sevdiğim bir bayan. Nurgül için güzel bir program düşünüyordum. Ama izleyicilerim için de tabii ki. evet. Ben zaten Türk halk müziğini çok seviyordum. 18 yaşında başladım. 3 tane kaset yaptım. Türkiye'de radyolara gidiyordum, televizyonlara gidiyordum. Yeni yeni parlıyordum. Tabii ki küçüktüm o zaman. Bir 10 yıl emek verdim Türkiye'de. Sonra işte Avrupa'ya geldik, dedik belki daha güzel olur Avrupa'da. Avrupa'da da çocuğumuz oldu. Eşimin işinden dolayı biraz uzak yerlerde kalmak zorunda kaldım. Tabii ki şehirde olsaydı, mesela Paris gibi, Lyon gibi. Lyon gibi, Dijon büyük yerlerde Strasbourg. olsaydım, evet, daha güzel olurdu benim için. Kolay olurdu en azından. Evet. Burada olduğum için çok teklifler var. Aşırı derecede İsviçre'de, evet, her yerde teklifler var. Ama maalesef çok uzak olduğu için, bir de bayan olduğum için Evet. gidemedim. Eşim de çalışıyordu, şirketi vardı, ormanda çalışıyordu. Ona göre çok güzel bir meslek, seviyor dışarıda, ormanda çalışmayı, açık hava, Zaten Avrupa'dakilerin yarısı ya inşaattır ya ormandır. ormandır, seviyor. Ondan dolayı çocuklarımı büyüttüm şimdi.
Sahnelere geri dönüyorum Devam diyorsun. etmek istiyorum ha. Yani Ama o- yapabilirsen devam etmek istiyorum. Küçük küçük ya sahneler olmaz artık daha. Küçük küçük böyle ufak ufak böyle. Yok ya, olursa büyük olsun. Niye küçük olsun? Büyük denizde boğulayım diyor. Yok, yok. Olursa büyük olsun. Güzel. Ama buraya taşındığımda gerçekten burada derneklerimiz vardı. Program yapıyorduk. Sen de vardın o programlarda. İlk burada yaptığımızda beraber yapmıştık. Organizasyonu da ben yapmıştım. Evet. Değil mi? Evet, sen Ya. yapmıştın organizasyonu. Senin bir sazcın da vardı. Çok güzel çalıyordu. Paris'te getirdim Paris'te. onu. Ben ağırladım. Gelir mi bir daha? Tabii gelir. Vallahi öyle bir şey sazlı. Evet, Yani gelir, gerçekten profesyonel Benim bir şey ekibim yapalım. sağlamdır, gelir. Gelirler mi? O zaman bir organizasyon yapalım. Güzel Yakın bir- zamanda ama böyle seneye yaymayalım. Seneye değil böyle hızlı. Ya işte insanlar çalıştığı için Tatil zamanı. söylemek lazım. O karşıdaki kendini ayarlasın. Keşke yapsa öyle bir şey. Evet, yani çünkü biz bilemeyiz ki karı koca çalıştıkları için. Sana bunun organizasyonunu bırakıyorum. Sen bir arasana. Gerçekten ama sazcı da yani gerçekten profesyonel sazcıydı yani. Acayip. Tabii. Hele Biz ne öyle kadar güzel çalışıyorduk deyişler söylüyor yani. Çok güzeldi. Aslında olabilir gider herhalde. Onlar eşiyle şuraya geldiler. Sen 20 böyle bir defa. zaman ayarlayabilirsin. Ayarlayabilir tabii. Sorarsın, konuşursun hangi zaman müsaitler, onlara nasıl uygun olur. Evet. Bu arada sen ben yardımcı kendim de saz kursuna başladım. İnşallah ben kendim çalarım. Kimseye ihtiyacımız yok. Kendim çalar, kendim söylerim. O da Vallahi. güzel aslında. O da güzel. Ama öyle de güzel. Öyle de güzel. Ya tabii ki onlar profesyoneldir yani. Çok Onlar bir zamanında kasetlere çalışmışlar, sanatçılara çalışmışlar. Ondan dolayı Güzel olur. Yani olmaz iyi olur aslında. bizim Gülen niye gelmiyor, gelsin o da bir çayını içsin bizimle. O işleri çok arkada, hazırlanması gereken şeyler var. Yani ikisi beraber çıkamazlar. Yani. Mutfak bu devamlı siparişler önce bir de lahmacun istiyorlar, gözleme istiyorlar. Ayrıca salata meze istiyorlar bazen yapılıyor. Sarmalar, zaten evde sarmalar çıkıyormuş. Sarma siparişleri geliyor. Toplu geliyor, gelince mecbur arkada bir hazırlaması lazım. Çünkü Doğru. onda siparişleri var biraz. Şimdi biz onu da getirsek buraya, bizim patron diyecek, bir patronu aldınız, ikincisini mi aldınız? Fırça çekecek Fırça bir de. çekecek. Çok fırça da yemeyelim, Evet. karışmayalım kimse, işini yapsın. Biz Şey, birisini aldık yeter. doğrudur. Aynen öyledir. Ben de Nurgül'ü söyleyecektim. Biz Nurgül'le ben ilk geldiğimde Nurgül eşiyle geldi bize. Biz de öyle tanışmıştık. Çok güzeldi, çok memnun olmuştuk. Hem tanıştık hem organize yaptık o dönem. O dönem her şey çok güzeldi. Güzeldi, her değil şeyin mi? tadı vardı. Halen her şey güzel. Sadece çocuklar büyüyor, insanın zamanı olmuyor, zaman hızlı akıyor, çocuklar var, uğraşman lazım. İnsanın uğraşı oldukça zaman ayarlayamıyor. Ama ne zaman hani çocuklar büyüdü, biraz zamanın oldu, uğraşabiliyorsun. Ama eskiyle şimdi çocuklar 3 yaşındayken ayrı, 20 yaşındayken ayrı, bir değil. 3 yaşındayken emek istiyorlar. Ama 20 Gidemiyorsun, yaşındayken bir yere yapma. gidemiyorsun, bırakamıyorsun. O yüzden yapamamışsındır ama şimdi artık büyütmüşsün. Zaten diyarım 3 aylıktı. Pusete koyduk götürdük. Hiç kimseyi tanımıyordum. Pusetle oraya indirdim. Ne Dedim maceralar nasıl var olsa senin kim için. bakarlar yani bilirler ki sanatçının oğludur. Gerçekten de öyle oldu. Baktılar da yani orada. Bakarlar. Ben bile Çıktılar. şarkıcı Güler abla diye seni tanıyordum. Ben hiç bilmiyordum. Geçiyordum. Bir baktım elinde bir kuset biri geçiyor. Ben de yeni gelmişim ya. Çok kimseyi tanımıyorum. Kimdir dedi şarkıcı Güler abla dedim şarkıcı mı? Niye şarkıcı diyorlar? Aslında Türk halk müziği sanatçısı Ama demeleri Güler abla lazım. şimdi herkes o kadar bilmediği Bilmiyor, zaman evet, evet. dinlemezler. Tabii, Hani biraz daha gerçekçi olarak yani belki memleketinde öyle ama şimdi buradaki seni kimse çok tanımadığı için bilemezler. Doğru. Tanımaları lazım ki öyle demeli için. Sen de yeniydin burada herhalde. Ben de yeniydim zaten. Ya insanlar o öyle bilmiyorlar işte. Ama bilemezler ki normaldir. Yeni gelmişsin farklı bir şeyi. Çocuklarla uğraşıyorsun. Sen benden sonra geldin herhalde. 2005 5'in 12. 11. ayı falan da geldi. 2005'te geldi. Doğru. Yani normal. Benim ilk geliş maceramı da Sezen biliyor. Sezen bizi karşıladı. Biz onların geliniyle beraber geldik. Türkiye'den aynı mi? uçakta, evet aynı uçakta. Aynı zaten komşulardı eşimle. Sezen abisiyle benim eşim beraber başvurmuşlar. Beraber vizemiz çıktı. Beraber geldik buraya. İkimizin de kızı oldu. Öyle mi? Evet. Yani bu gelinleriyle, abisinin hanımıyla.
Sezen bilir benim maceramı. Bir heyecanla, bir mutlulukla, bir şeyle Fransa'ya geldim. Ama hayal kırıklığına uğradım. Ya Evet. hepimiz gibi. Bazen anlatır güleriz kendi aramızda. Ya ne güzel. Sazım önümdeydi. Bir gelin düşü vardı. Anlatalım. Saçlar burada. Anlat abla. Valla bir geldi baktım dedi. İyi ki geldim, bir sevinçle geldi. Bir de saz önünde ben de tanımıyorum diyorum. Allah Allah. Az sonra demiştiler zaten. Sonra da çok sevdiler beni. Aynen. Biz birbirimizi çok sevdik. Çok Kaç güzel sene komşu olduk. komşu olduk. Ay, 30 oldu. He. benim en büyük şansım böyle temiz bir aileyle komşu olmak. Evet. Gerçek söylüyorum. Her yerde de söylüyorum yani. Ya Gerçek. Benim ailem yoktu, hiç kimsem yoktu. Ama aileyi bana aratmadılar. ya işte diyorlar ya ev alma komşu al. Ya kendisi de iyi. Bizi arıyor. Karşılıklı değil mi? Karşılıklı. Birkaç gün görmesek arıyoruz yani. Yani Gerçek. yok, Güler o konuda gerçekten denecek bir şey yok. Bilgiler karşılıklı. Öyle. Peki abla siz kaç senedir buradasınız? Biz 95'te geldik buraya. 95'te. Benim babam bizi istek yaptı getirdi. Aile birleşimi. Ailece geldik. Sonra burada mı evlendiniz siz? Burada evlendik. Yani biz Şatoşuna'da oturuyorduk önce. Evet. Orada 16 sene kaldık. 13-14 senedir de buradayız. 14 sene oldu. Düğününü biz yaptık. Öyle mi? Evet. Benim burada oldu. Düğünü burada oldu. Kaç çocuk? 2 çocuk. Biri oğlan bir kız. Kaç yaşındalar? Biri 22, biri de 13. Aa maşallah. Ha, kurtulmuşsun. Büyükler. Ondan Kurtulmuşsun. sonra bir karar verdik. Mağaza açmaya. Peki kim önder oldu? Neden böyle bir şey açalım dediniz? Kim söyledi? Benim amcamın oğluyla hem amcamın oğlu hem eniştem. Biz beraber karar verdik hepimiz ailece. Biraz böyle otur seni tam görsünler. Ha, söyle. Ha. Biz Çünkü ailece Suzancığım karar sen de verdik. biraz daha yanaş böyle kamera alsın. 4 sene kaldı, 4-5 sene kaldı. Evet. Ondan sonra hastalık Korona zamanına denk gelince zamanında denk biraz gelince durakladı. dosyalarımız bayağı ertelendi. Sonra karar verdi. Biz iki bacı buraya kız kardeş açtık. Ablamla ben. Aa öyle mi? Bacanaklar ortak. Ben iki kardeş zannettim. Aa, ne güzel. Bravo. Bacanaklar da kuzenler zaten. Onlar da amca çocukları. O yabancı değiller yani. Onlar da amca çocukları. Ya ne güzel. Mutluyuz. Mutlusunuz. Bir aile şirketi yani. Ailedir yani. Evet. Aile marketi. Aile marketi. Hem amcamın oğlu hem de beraber büyüdüğümüz için hiç bilmiyorum. Ya O yüzden Beraber büyüyünce yabancılık hissetmez yani. Aileden biri oluyor. doğru. Doğru. sonra eşlerimiz de birbirine anlaşıyorlar. Biz de ablalarla kardeş olduğumuz için Yani. Ya aile de olsa yani bu zamanda aile de fazla birbirine geçinemiyor ama siz maşallah farklı bir aile olduğunuz için saygı, sevgi. benim için benim ailem yani gerçek. Önden benim ailem geliyor yani. Bravo. Yoksa Tabii normalde- herkes dediği gibi, Güler'in dediği gibi herkes onu yapamıyor. Siz şanslı kesimdensiniz. Evet, evet. Benim ablamın çocukları hepsi gelip yardım ediyorlar, çalışıyorlar. Mutluyuz yani. Tatilde de gençleri çalışıyor. Ya ne güzel. Mutluyuz. Böyle devam etse daha iyi olur. Aile ortamı İnşallah. hiç böyle yok farklı bir market. Aile ortamı giriyorsun. Yani stres olduğu zamanlar bile, yorulduğu zamanlar bile kimse kimseyi kırmamaya çalışır. Kimse kimseye şey yapmaz ya anlarlar birbirlerini. Ya. Herkesin ailesi var mesela herkes çalışıyor ama bazıları agresif olabiliyor. Benim de kardeşlerimin dükkanları vardı İngiltere'de ama yoruluyorlardı, stres yapıyorlardı. Bazen yeri geliyordu birbirine bağırıyorlardı ama bunlar öyle değiller. Oluyor aslında. Ama Üstünden stres- gelmek lazım. Öyle. Oluyor, hepsi Ama oluyor. dükkanı bir yeri açtığın zaman çok stresi var. Ben başta çok stres yapıyordum. Çünkü hiç çalışmadığım için Evet. bir servis yapınca çekiniyordum. Yani elim titriyordu. Sonra kendi kendime dedim ki bu iş yeri senindir dedim. Evet.
Yani her şeyin başına gelebilirsin dedim. Evet. Yani bir aile çalıştığı için. Evet, evet. O yüzden Şimdi ise o. şimdi hiç bilmiyorum. Herkesle arkadaşım. Gelen teyze diyor, giden teyze diyor. Bir de oturup sohbet ediyorlar. Yani bilmiyorum. Ya. Bekar gençler Allah gelip razı olsun teyze yani diyor. komşularda, arkadaşlardan iyidirler. Gelip soruyorlar. Geliyorlar. Ama sen de çok Gelenler de şefkatlisin. sağ olsun, gelmeyenler de sağ olsun. Seviniyor. Ya. Çok Çok sohbet şefkatli, ediyorlar. çocukları sever, çocuklarla Ya ilgilenir, o müşterilerle. müşteriler geliyor ama biz müşterilere mecbur hoş geldiniz demeliyiz. Yani mecbur. Tabii. Yani onlara soracağız. Tabii. Yani tabii müşteri de geldiğinde kendini özel hissetmek Yani zorunda. özel hissetmesi lazım. Evet. Yani bu bardağı öyle önüne atmayacaksın. Hoş geldin diyeceksin. Doğru. Saygı vereceksin. Evet. Ama müşterilerimiz de çok saygılıdırlar. Biz çok memnunuz. Evet. 1,5 senedir açmışız ama bir sıkıntı yaşamamışız. Çok şükür. Allah'a şükür. Böyle devam ederse çalışanlarımızla tabii sorun çıkar şey olur. ama Sesten yemek lazım. Yani onu yavaş yavaş bağırarak değil yani Doğru. ya sakinle karşılaş. Tabii tabii. Sakinlikle doğru. Doğru Ama söylüyorsunuz. her kesimden çok seviyor. Ya. Özellikle gençler abla teyze, anne. Ya. Çok seviyor. Ama ben gençleri gerçekten seviyorum kırmaya. Gençlerle farklı bir diyalog var. Acayip seviyorum. İstiyorum onlarla konuşam yani aileleri yok bazıları. Ha, memleketten yeni gelen gençler de gelip Aa. Suzan abla diyor, Suzan teyze diyor, oturup sohbet Ya ediyorlar. herkese, Ya. yaşlılara ayrı şefkat verir, çocuklara ayrı şefkat verir. Yani herkese bir şeyi var, merhameti var, bir vicdanı var. Doğru merhamet. Doğru Mesela, kelime. fakir olanı köşede hiç rencide etmeden oturtturur, onun çorbasını verir. Ya. Tabii günlük ona bakar. Ya yani gerçekten bilinmeyen çok güzel yönleri var. Ya bir şey Berat olmaz. Market'e. Bazı şeyler çöpe de gider, şeye de gider. Ama sen o Ya atmamaya çalışıyorlar. Mümkünse ihtiyacı önemli olanlara olan sen o müşterinle ilgilenmen lazım yani. Bir de hayrını da veriyorsun arada. Ya. Vereceksin. Fazlasıyla veriyorlar bazen. Allah kızıyor. sana verdi mi sen de vermek zorundasın. Doğru. Doğru. Ya gerçekten diyorlar ya. Biz de geleni yaparız bilmiyorum daha olursa. Bir şeyler kaldığı zaman o hemen arıyorlar kimin ihtiyacı var da burada bugün biri vardı. Komşular arasında Veriyorlar. tabii. Bravo. Farklı bir sistem aslında. Yani o yüzden zaten o yüzden çalışıyordur. O yüzden Allah daha da bereketini veriyordur. Veren el mi, alan el mi? Veren eli ben. Geldiğin için sağ ol, teşekkür ederim. Ben çok sevindim. Bugün gerçekten sizlere de çok teşekkür ederim. Suzan dedi, bizimkilere dedi gel sana Patrona bir da şey sordum. olmuyor. Hasan abi dedi söyleyip gelelim. Evet, çok Bir şey teşekkür daha ederim. söyleyebilir miyim? Lafınızı kestim. Özür Oo, dilerim. serbestsin Güler abla. Teşekkürler. Mesela biz diğer mağazaları bıraktık. Çok Ya, mağaza diğer- geziyorduk. Bir yerde süt alıyorduk. Bir yerde diyorduk şuranın unu güzel, şuranın sütü güzel. Mesela diyelim şuranın meyvesi güzel. Biz oraları bıraktık. Kendi marketimizde alışverişimizi nasıl olursa olsun burada alırız. Ama güzel çünkü Türkiye şeyden geliyor Paris'e. Ondan dolayı sütümüzü de, yağımızı da, meyvemizi de her şeyimizi biz buradan alırız. Bunu da vurgulamak istedim özellikle. Ya sağlam müşteri. Eskiden çünkü çok mağazalara gidiyordum. Ama yok, biz ürünlerimizi taze getirmeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki şey olmasın, her şeyimiz taze gelsin diyoruz. Evet. Hani biraz şey oldu mu onun içinden alıyoruz hepsini. Evet. Suzan'a diyoruz ki satmayalım bunları yani. Doğru. Gerçekten. Müşteri gelince temiz alması da lazım. Doğru. Biz mesela bir mağazaya gitsek tabii güzelini almak istiyoruz yani. Doğru. Nasıl kendin bir yerde düzenli almak istersen onlar da o düşünceye Evet. sahipler. Ben biz de satıyorsak düzenli satarken kötüsünü almışsın. Doğru. Özen gösteriyorlar. Mesela bize diyorlar mecbur değilsiniz yani illa komşuyuz diye gelip burada almaya. Ama biz bak gerçekten ben geçen gün sen de gittin mağazalara baktık. Burayla aynı daha pahalı. Bahçeye gittik. Bahçedeki Çok fiyatlar çok pahalı. Bahçe çok Domates 3,5'tu galiba. 3,5'tu. Bir de yani hastalık vurmuştu. Altları hepsinin siyahtı.
Ben orada ne aldım ki? Bir şey de alamadım. Çok hastalık burada ama bahçelerinde. Çoğu kişinin öyle. Öyle öyle. Paris'te de bahçe var bizim. Hepsi sebze meyve gerçek çok pahalı. Çok pahalı. Ha. Ya bahçede Ama bu ekstra markette pahalı. karpuz rekor kırdı bu sene. Ya. Rekor kırdı, lezzetli rekor var. Çok güzeldi. Çıtır çıtırdı yani hiç bozuk da çıkmıyordu. Alıyordum. Ya. Karpuz dedim yani şanstır aslında. Evet. Şanstır. Yapacak bir iyi de köy gelebiliyor, kötü de gelebiliyor. Biz içini görmüyoruz ya, dokunuyoruz böyle. Doğru. Yani Doğru. bir bakıyorsun çok güzel, bir bakıyorsun güzel değil. Yapacak bir şey yok. Yani insan gibi. Dıştan bakıyorsun içi nedir? Diyorlar ya dışı seni içi beni. Gerçekten öyle. Öyle. Yapacak bir şey yok ama güzel. Yani çalışma sistemi güzel. Evet, Ürünler güzel. Bir şey istendiği zaman çekinmeden insanlar işte şu ürün yok size getirebilir misiniz? Bu ürünü bulamıyoruz siz getirebilir misiniz? Ama herkesinde. Doğru. Yabancılar da çok. Ben hani söylüyorlar hiç tanımıyorum nedir? En istedim siz var resim gösterin. Ben de resmi alayım Hasan abiye göstereyim. Onlar da onu bulup getirmeye çalışıyorlar. Ki çoğunlukla getiriyorlar zaten. Bazen geliyor yabancılar işte bizim davetimiz var diyor. Bize bulgur pilavı yapar mısınız? Kavurma. Ya. Mezeleri onu da yapıyorlar. Birkaç yaptılar zaten. Yapabiliriz yani. Yapılıyor. Peki hani sizden taze hani kesilmiş kuzu falan istediğimizde de getirebiliyor musunuz? Tam kuzu veyahut da Tam ya kuzu geliyor. ya da istediğimiz gibi doğraltabiliyor musunuz? Onlar da Aa, bakın neler getiriyorlar. Yani lahmacunumuza bakın, gözlememize bakın. Wow. Bunu siz yapıyorsunuz değil mi? Kendileri yapıyorlar. Biz yapıyoruz. Yani İçini her şeyini biz Her hazırlıyoruz. sabah taze taze. aa, 2 bacı hazırlıyoruz. iki bacı. O yüzden dedim ya iki bacıyı alamayız bir de Aman yapalım. bakın sarmalarımız. Yani benim iş yerinden Fransızlar da hani benim Fransız arkadaşlarım da izliyor. Hani bana birkaçının dediği hani ben burayı önerdim onlara. Birkaçının dediği çok güzel ama biz ürünlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani gidiyorum, bakıyorum, bilmiyorum. Ben de yakında çekeceğim tek tek. Bakın o zaman geliriz dediler. Bir tane Biz şimdi yazıyoruz ya mesela Fransızca yazıyoruz. Fransızca yazıyı mutlaka hani mesela peynirdir ama ne peyniri çok önemli. Çünkü bana soruyorlar dedim ki size çekeceğim yakında göstereceğim. O zaman hepsini zaten Zaten sorunca da söylüyoruz. Söyleyeyim onlara o Birisi zaman. geliyor, bu peyniri almak istiyor ama şu peynirle bu peynir arasında fark ne? Anlatıyorum alıyorlar. Güzel ama söylüyorlar meraklılar. Bir de Fransızlar alışsa yani bizim yemeklerimiz Fransızlara göre daha uygun. Evet. Her şeyimiz uygun. Bir alışsalar Zaten Güler abla geçenlerde siparişler vardı. Fransızların da bulgur pilavını istediler. Makarna salatası, sarmaları hep onlarındır aslında. Ya. Onlar istiyorlar. çok istiyorlar. Böreği bile istiyorlar yapılıyor arada. börek de istiyorlar. İşte falan gün bize bu kadar lazım diyorlar. Çeşit veriyorlar. Şunu içine koyup Bakın onlar da arkadaşlar. hazırlıyorlar. Evet, var. Yani Peki böyle size güzel- böyle sipariş verseler siz kabul ediyor musunuz? Mesela bir düğün oldu veyahut da 40 hani burada cenazelerimiz de oluyor. Yapıyor musunuz? Yapıldı da zaten. Birkaçına Yapılıyor. yapıldı. Lahmacunun siparişi vardı. Pide isterseler pide yapıyoruz. Tanesinde de şey vardı, et bulgur pilavı, salata vardı. Evet, yapılıyor yani. İsteyen verebilir yani. Yaptık. Bir şey yine geldi ya Fransızlar geldi. Onu yaptık. Mezeler yaptık. Pilavını, etini şeyden değişik et istediler. Onlar Evet, yaptı. evet. Bizim etçiler yaptı. Evet. Kasap. Onlar eti seçiyorlar, Evet. pişirme şeklini söylüyorlar. Nasıl istiyorlar? Onlar söylüyor, onlar hazır şey yapıyor. Biz de pişiriyoruz, onlara veriyoruz. Çünkü soruyorum çünkü hani bunu birçok insan bilmiyor. En azından hani kafalı hani bunu seyrederken anlayacaklar. Hani size de sipariş verebileceklerini. Söylesinler, biz hazırlık Zaten veriyoruz. çok sipariş aldılar, yapıyorlar. Düğünlerde, küçük partilerde çok yapılıyor. İsteyen de çok oldu ve hep de memnunlardı. Suzan abla bayağı gitti aslında, bayağı yapıldı. Gelip teşekkür ettiler. Ya. Sağ olsun. Biz de çok memnun olduk yani çok mutlu olduk yani. Evet. Biz dedik yani yemeğimizi beğendiler için biz çok mutlu olduk. Tabii. Tabii. Güzel bir dönüşümler. Ne güzel. Çok da isteyen oluyor. O yüzden dedik böyle bir gösterelim bugün sarmalarımızı, tatlılarımızı. Yani yapılıyor, her türlü hizmet edilmeye Süper. çalışılıyor. Peki Güler'cim sana bir soru sorayım. Peki birisi diyelim düğün yaptı, nişan yaptı, kına gecesi yaptı. Seni orkestran var mı yani seni çağırabilirler mi?
Zaten bana dediğim gibi biraz önce davet çok ama benim orkestram Paris'te olduğu için tabii ki Yani insan diyelim biri organize verdi. yaparsa, Tabii. organize yaparsa vardır. Vardır, yapabiliyorsun. Evet, geçen gün, 2 gün, 3 gün önce Strasbourg'da beni aradılar. Teşekkür ederim. Onların mesela organizasyonu vardı. Sadece sanatçı lazımdı. Beni aradılar. Yine gidemedim. Gidemedim. Evet, yine hep iptal ediyorum yani. Çünkü yalnız gitmeyi olmuyor, yapamıyorum. Peki bir ücret karşılığında mı gidiyorsun? Evet. Evet, onu da söyle. Ücretimiz yüksektir. Onu da söyle, ücretini de söyle. Bazıları karşılamıyorlar. Ücretim yüksek dedin de sen şimdi müşteri kaçırırsın. Ya zaten Yol parası haricinde yol paranı mecbur karşılayacaklar. ya zaten programa bağlı. Yani programa bağlı. Ondan dolayı onu menajerler hallediyorlar. Menajerin var mı? Menajerim de var. Wow. Evet. Onu bilmiyorum. Valla. Ondan dolayı bak geçen sene İsviçre'de çok aradılar beni. 3 ay beni aradılar İsviçre'de. Dediler ki menajeri yani ortaya koyarsan biz altında kalkamayız. Çünkü Menajer de ayrı hakkını fiyat istiyor. alıyor tabii ki. Menajer de olmadan ben tek başıma gidemem. Menajerin kim? Tanıyor muyuz? Benim menajerim Strasbourg'da. Oo. Ama geliyor. Onlar erkektir sonuçta yani onlar her yere Burada yakında birini bulsaydın. işte küçük olma söylüyorum. Evet. En güvenilir ailedendir yani sen. Küçük olma söylüyorum diyorum diğer beraber gidelim. Daha küçüktür. Kaç yaşına geldi? Diğer 18 yaşına Ha, geliyor. maşallah. Evet. Öyle. İşte bu işler de zor. Zor. Yani kolay değil. Değil. Bir de ara verdiğim için, bayağı ara verdiğim için ondan dolayı da toparlayamıyoruz ekipleri, bir araya getiremiyoruz. Ama Türkiye'de öyle değildi. Türkiye çok farklıydı. Burası öyle değil. Burada Aslında sen burada bir bayan bulabilirsin, böyle biraz daha gözü açık bir bayan. Hani onunla birlikte gidebilirsin. sen olabilirsin. Benim hiç vaktim yok. Ben ne yapayım ne yapmayayım hiç vaktim yok işte, ama ciddi söylüyorum. Yani bir bayanla daha gitsen daha ama burada bak bizim kaldığımız bölge küçük bir yer olduğu için sen de biliyorsun. Burada doğru düzgün insanların bilgisi bile yok. Yani bu konuda. Müzik konusunda, konusunda Ya var bilgisi olan bile da yok. var, uğraşmak istemiyor. Hani herkes farklı bir işe odaklanmış. vallahi bu da bir iş aslında, yapsalar güzel para kazanırlar. Bu farklı Suzan. Bu Ek müzik olarak farklı uğraşmak yani. Bunu isteyen yapamaz kimse. Bunun içinde olması gerek. Bilmesi gerek. Sazlısı her şey Çok olsa farklı çok bir Olsa süper para kazanır yani. ama işte varlar bak televizyoncusu var Almanya'da. Hiçbiri yapmıyor. Televizyon Hepsi yani uzak. bak biz bunu çok konuştuk. Ben zaten bir yılda TikTok yaptım. Orada daha çok Tanıldın. O zaten ondan dolayı teklif. Hiç çok kazandın mı? Ha. Bilal'la TikTok'ta? Evet, kazandın mı? Güzel kazandım evet. Kazandın. Evet çok güzel kazandım. Denildiği gibi mi hep söylüyorlardı Ama da. şeye verdim. Ben almadım hiç. Kime Çünkü verdin? Ben hep MS hastalarına, Gerçekten. kanser hastalarına, Ya Allah kabul söylemek etsin. istemiyorum burada hastalarına, yani böyle ihtiyacı olanlara. Ben bütün TikTok'ta gelen paramın bir kuruşunu bile almadım. Hepsine yardım ettim. Allah kabul etsin. Bir belgesi de var mı Güler abla? Normalde var. Ben çeksem, ben kendim çeksem oradan faydalansam var. Var. Ama ben kendim çekmedim, faydalanmadım. Ben kendim hep yardımlara verdiğim için yani su hesabına dokunmadım. Yani ortalama bir ay ne kadar olabilir TikTok'ta mesela? Ne kadar kazanabilirsin? O sana bağlı. Eğer sen yayın açıyorsan tabii ki çok güzel. Canlı yayın. Yayın evet. Ben yayını açmıyordum. Ben Riskli o iş. Değil mi? evet. Onlar çünkü öyle söylüyorlar. Ben bilmiyordum çünkü. Değişik insanlar. Öyle ben de çok öyle duydum, o yüzden sordum. Ben kendim hiç yayın açmadım ama yardımlaşma tanıdıklara, güzel insanlara yardım için yayınlarına gidiyordum. Orada da güzel bana hediyeler atıyorlardı sağ olsun. Okay. Atıyorlardı yani içinden geliyordu insanların. Türkü seviyorlardı. Türkü sevenler bana güzel hediye Yani atıyorlardı. hediye atma kısmı nasıl? Kalkmıyor oluyor, çiçek mi oluyor Güler abla? Çok merak ediyorum. Parayla herhalde. Para direkt kontolarından çekiliyor. Hesabından direkt çekiyor. Hesabından.
Çok Ya riskli ben bir de şey değil mi? bilmiyordum. İşte ben de öğrendim. Her çiçek atıyor, kalp atıyorlar. Aslan mesela bir tane aslan 450. Evet. Aslan 450. Evet. Bir aslan. Atanlar var. Attılar mı sana hiç? Benim 2 tane 3 tane aslanım oldu. 400, Ben de 400, hiç 1200 euro. bilmiyordum. Hiç bilmiyordum. Çok para varmış. Güler abla. Evet. Ben bir genç çocuk vardı. O da şeyde kalıyordu. Hollanda'da kalıyordu. Bizim Elbistanlıydı genç çocuk. Ona sordum dedim ki Ali Haydar dedim bana yardımcı olur musun dedim. Yani ben hiç bilmiyorum dedim. O girdi sayfamda baktı abla dedi senin 4 tane aslanın var dedi. Aslan nedir dedim bilmiyorum. Hiç bilmiyordum çünkü ben. Evet. Dedi, abla bir aslan 400 eurodur dedi. Aa. Evet. Hesabından direkt o para gönderiyor. Ondan dolayı benden de yardım isteyenler de çok oluyordu. Yani bir sanatçı olarak Ha. yardım isteyenler de oluyordu. Ben de o kendi aldığım paraları Peki doğru yere gittiğini nasıl emin olabiliyorsun? Yani gerçekten o insanlara ulaştığını? vallahi artık o da Allah'a kalmış. Bir tane çocuk vardı. Depremde parası birikmiş. Kas hastasıydı. Depremde parası yani yerle bir olmuş. Evet, evet. Kumpara kaybolmuştu. O çocuk için bir yıl para yaptılar, yardım aldılar. O da bizim Elbistanlıydı bizim. Öğretmendi. Dersimliler yardımcı oluyordu. Karşıda komşularmış galiba. Çocuğu birebir bize gösterdiler. Ona bayağı yardımcı oldum ben o çocuğa. Ondan sonra kime yardımcı oldum? Biraz önce aklımdaydı unuttum. Neyse oldun yani. Allah kabul etsin. Ulan güzel paraymış Güler abla. Yani bir hem riskli. Ama ben daha halen var. riskli. İçinde 100 eurom var daha halen. Ama Peki onu nasıl bilmiyorum. Çok soruyorum. Diyorlar ki çok farklı. Yani şey var ya biz Şen'de alışveriş Kendi yapıyoruz ya. alışverişine. O Şen'e bankasına girecekmiş. Oradan bana gelecekmiş. Yani çok değişik şeyler anlattılar. Yani direkt çekilmiyormuş. Normal direkt çekemiyormuş. O yüzden ben de hiç başımı ağrıtmadım. İşte ona da ihtiyacım yok zaten çok şükür. Verdim yani ihtiyacı olana verdim ben. Çok Başka TikTok kime çok verdim? riskli ya. TikTok çok riskli. Çok riskli. Hele bir canlı yayında neler oluyor. Evet. Bir de Yapmak da cesaret. Bizimki Türk halk müziği programıydı. Bizimki farklıydı. Sanatçılar, sazcılar. siz türkü söylüyordunuz. Biz türkü söylüyorduk. Evet. Doğru. Benim için güzel mi? Güzel. Tam senlik bir şey. İşte ya şey yapamıyorum yani. Yani uğraşmak lazım. Evet. Tek başına olmuyor. Olmuyor. Tek başına. Arkasında biri olması lazım da eşi yani en En sağlam iş eşi yani kardeşin olsa kardeşin yani o Mesela Türkiye'de aileden dışarıdan birine Yo, dışarıdan birine güvenemezsin. Yani en çok güvenebileceğin kişi eşindir, kardeşin. eskiden Türkiye'de babamız vardı arkamızda. Gerçekten kardeşim vardı, amcalarım vardı. Herkes bana sahip çıkardı. Köy halkı bana sahip çıkardı. Ondan sonra giderdim müzik. tabii gurur duyarlardı bizden de biri çıkmış Bize böyle diye. Çok önemli değil mi? Yani Evet, ailelerde evet. çok önemli bizlerde bir sanatçı. Türk halk müziği özellikle. Bize çok değişlerimize çok düşkünüz. Ondan dolayı bize çok önemli, çok değer görürdüm. O konuda şanslıydım ben. Mesela gidiyordum, orada da şanslıydım. Ekiplerim, sazcılarım. Çünkü köy kızıydım, doğaldım. Kendi halimdeydim. Hiçbir şey bilmiyordum. Orada da şanslıydım. Şimdi Vallahi onu da artık köy kızından eser kalmış mı? Merak etti Güler abla söylememiz lazım. Köy kızından eser kalmış mı? öyleyim ya. Yoksa Bence köy daha kızı- doğalım ya. Aynen öyleyim. Sormak lazım. Siz Şimdi Güler abla köy kızı bir yerden sonra üstünü gömüyorsun köy kızının. Mecbur üstünü gömmesen çıkamazsın. Yani ya tabii burada ki o köy kızı yaşayamaz. yaştan dolayı insan bir şeyler görüyor, öğreniyor. Aynen. Ondan sonra Avrupa'ya geliyorsun, Avrupa'nın kültürünü görüyorsun. Değişik insanlar görüyorsun, kendini geliştiriyorsun. Yani çok güzel aslında. Ama kendini ilerleyen için güzel. Sürekli geride kalmak gerçekten Yani ben arkaya onu değil de önüne bakmak sevmiyorum. lazım. Evet, ben öyle insanları gerçek sevmiyorum. Biraz
kendini ilerlesinler, görsünler. Öyle. Şimdi sen diyorsun ben dikiz aynalarında arkama bakmıyorum. Önüme bakıyorum. Evet. Bence öyle güzel. Hoş geldiniz. O da güzel. O da çok iyi. Yani sonuçta lafımız nereye geldi? O köy kızı gitti. Yerine şehre geldi. Tam gitmedi çünkü köyü çok sevdiğim için köy şeyi içimde, doğallığı, dürüstlüğü, köyün o güzelliği benim içimde halen. Ama başka yani kendimi geliştirdim. Sen Geliştirmeyi köylülerine seviyorum. ne demek istiyorsun? Senin köyün neresiydi? Bir merhaba demek istiyor musun köylülerine? Ay, demez miyim? Benim köyüm Elbistan, Elbistan, İncirli köyü. İncirli. Köyümüz çok güzel, insanlarımız çok güzel. Asla değişilmez bizim insanlarımız. Evet. Bizim köyün insanları farklı gerçekten. Sen Hasan'la aynı köylü müsün? Geçen hafta da Hasan vardı. Eğer seyrettiyseniz temel atma töreninde. İzledim, evet, Hasan'la, Aynı köylü müsünüz? Hasan Pazarcıklı, Evet. ben Elbistanlıyım ama sonuçta kültürümüz, yemeğimiz, şeyimiz aynı yani. Hiç değişiklik yok yani. Aynı gibiyiz. Ben mesela burada tanıştım ama sanki benim akrabam gibiler. Evet. Makbule abla var. Öz ablam gibi. Çok sevdiğim bir insan. Ne güzel. Yani gerçekten Maraş demiyoruz biz. Evet. Çünkü biz Maraş'ta demiyoruz ama Elbistan, Elbistan. Pazarcık olarak kültürlerimiz aynı, insanlarımız çok cana Evet. yakın. Sen de tanıyorsun Doğru. zaten. Doğru. Biz hizmeti çok severiz, hürmeti severiz, insanlara değer vermeyi çok Doğru. severiz. Bizim Elbistan köylerimiz gerçekten çok güzel insanlarımız. Okey. Herkes güzel. Tabii ki her kesimdeki insanlar, her yörenin insanları kendine göre iyiler. Okey. Herkese saygım vardır tabii ki. Bütün Türkiye'deki köylerimizi, kentlerimizi, herkese selam olsun. Selam olsun. Peki biraz da seninle konuşalım. Sen daha yeni geldin. Daha yani Evet. çok yenisin. yeni. Aslında seninle sohbet etmek lazım. Sen peki neden bırakıp geldin oraları? Ne işin vardı burada? Çok konulara girmeyelim. Biraz özele giriyor. Tamam. Hı. Kısmetimiz buradaydı. Buralara geldik. Evet. Bir mücadele veriyoruz. Evet. Ekonomik şartlar mı daha zorluyordu orada? Yok. Ekonomik şartlarla ilgisi yok. İlgisi değil, okey. İçine girmeyelim Evet, biz. girmeyelim, Neyse ne? Evet. Özel biraz o oluyor. Tamam. Bir şansımızı da burada deniyoruz. Peki Dur akrabanız bakalım. var mı burada? Evet, dayım var. Dayımın eşi var burada. Bu şehirde mi? Evet, bu şehirde. Ha, yardımcı oldular mı? Tabii ki her konuda. O Ne da güzel. yardımcı oluyor. Sağ olsun etrafındakiler de yardımcı oluyor. Öyle işte. Bir bakalım artık şansımızı deneyeceğiz. İnşallah ne olur. Evet. Peki zor mu burada ilticacı olmak? Ya Hani- tabii ki zor. Nasıl zorluğu yani güzel bir yanı olduğu kadar zorluğu da tabii ki var. Peki Türkiye'de birçok insan buraya gelme mücadelesi yaşıyorlar. Yani Fransa değil de Avrupa'nın her türlü şehrine gelmeye çalışıyorlar. Çoğu kişi ekonomik şartlardan ötürü ailesine, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak Yani, için onlara ne demek istersin? Yani sadece parasal anlamda değil, Değil. ekonomik anlamda değil. Eğitim, evet. Eğitim anlamında olsun. Yaşadığı travmalardan dolayı Evet. olsun ki biz mesela doğuda yaşadığımız o travmaları halen unutmuş değiliz Evet, evet. yani. Bir tek ekonomik değil yani. Evet, anladım. Çocuklarına iyi bir gelecek, iyi bir eğitim. Evet. Türkiye'yi siz de daha iyi biliyorsunuz. Evet. Türkiye tamamen bitmiş durumda. Doğru. O açıdan yani. Zor Türkiye'de yaşamak şu an çok zor. Peki çocukların alışabildi mi okula? Çocuklarım tabii ki Avusturya'da başlamıştılar, oraya alışmıştılar ama şu an burada öyle bir eğitim süreçleri olmadığı için tabii ki sıkılıyorlar. Daha okula başlamadılar mı? Kaç yaşındalar? Benim oğlan 26 yaşında, kızım Ay 20. maşallah. Aa okey. Kızım O bu zaman arada evet, aa hemşireliği tamam. okuyordu. Benim kızım hemşire. Öyle mi? Evet. İşte benim kızım hemşirelik okuyordu. Evet. Tabii ki Avusturya'da Ama burada bir şey noktaya yapabilir. geldi. Vay. Şimdi onun mücadelesini veriyor. İnşallah. Dil konusunda. Önce bir dil öğrenmesi Evet, lazım. mecburen. Ondan sonra işte onun eğitimini alacak. Ben de eşimde iş arıyoruz şu an. Kağıtlı böyle güzel çalışacak bir iş arıyoruz. Evet. Burada çalışıyorum şu an. Ben buradaki işimden çok memnunum. Evet.
Eşin ne İnşallah devam mesleğine? ederim burada. Eşim demir doğramacı. Demir doğramacı. Evet, Oo, kaynak burada şey. çok bulur. Bulur işte şu an biraz zor. Evet, kağıdımız olmadığı için şu an Olduğu biraz zaman zor. artık hiç merak İnşallah. etmezsin. Bu da... Şu an çalışıyorum, memnunum buradan. Sen şanslısın, iyi insanların içine düşmüşsün. Evet, çok şanslıyım. Senin bir şansın da Suzan. Suzan, evet. En büyük şansın. Aynen. Hepsi birbirinden iyi insanlar, hepsi çok iyi insanlar. Şansı vardı. Evet, çok şanslı bir insanım ben yani bu konuda. Seviyorum, hepsini ayrı bir seviyorum. Ama hepsi de onu seviyor. Hepsi de beni Karşılıklı. seviyorlar. Evet. Karşılıklı. Hepsi de onu seviyor. Hepsi Evet. seviyor. Evet, Çok evet. memnunlar. Evet, Güzel bir aile bağı kurduk. İnşallah öyle devam eder. 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 Nesrin'in yüzünden nur yağıyor. Sevilmez mi Nesrin? Çok teşekkür ederim. Güzel geldiniz. Ha, ne güzel. Ama yani iş olursa da yapar. Öyle böyle bazen resmi olmayan işlerde eşini bazen çalıp götürüyorlar. Ama herkes de yapmıyor. Doğru. Herkes de yapmıyor. Uğraşmak Burada da lazım. zaten çalışmasan hiçbir şey yapamazsın. Doğru. Bir ekmeği bile alman için çalışman lazım. Öyle her şey para. Her şey para. Her yani şey nasıl para. yemeği çiğnemeden yutamıyorsak diş olmasa çiğneyelim. Evet. Öyle bir şey Yani olmaz. Türkiye'dekiler zannederdi ki biz burada hani havadan para yağıyor. Hani Türkiye'den gelmek paraların gelmesi demek. Hani birisi eğer yardım etmezsen hani yemeğe götürürsün o sayılmaz. İçmeye götürürsün o sayılmaz ama yardım ayrı etmen lazım. Sanıyorlar ki burada para çok gidiyor. Gördüğün gibi mi gerçekten? Yani hayır tabii ki gördüğüm gibi. Ama Nasıl mücadele ediyoruz? kişiden, Kadın, erkek tabii hepimiz. ki kişiden kişiye o da ayrı yani. Kişiden kişiye değişen bir şeydir Evet. yani. Her aile de bir değil. Yani benim çoğu ablam yani ablalarım Avrupa'da, abim Avrupa'da. Tabii ki bu zorluğu tabii ki biz kendimiz biliyorduk. Burada bir mücadele veriliyor. Çalışmadan olmuyor. Evet. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de çalışmasan ki sana bir lokma ekmek vermez. Ama eskiden Türkiye'de bayanlar fazla çalışmazdı. Evde bir kişi çalışırdı. Tabii ki Bazı öyle. yerlerde hala öyle. Ama biz burada bayanlar olarak Evet, da bayanlar bazen ama 2-3 burada- yerde çalışıyoruz. Doğru mu? Yani burada iş imkanı olduğu kadar Türkiye'de yok bu. Var. Şehre göre değişiyor, İnan, bölgeye göre değişiyor. Yok mu? Hayır. Doğu bölgesinde yok diyelim. Batıda da ya okul okuyacaksın ya ne bileyim bir ev hanımı olarak ya bir fabrikada çalışacaksın. Hayat şartlarına baksana Türkiye'de zaten o kalmadı. Bırakılmadı yani. Ne bir fabrika kaldı ne bir şey kaldı. Onun için normalde tabii ki çalışmak isteyen çalışıyor. Evet. Ama buradaki imkanlar Türkiye'de yok. Onu Evet, evet. diyelim. Evet. Aslında Eğitim konusunda da çalışma konusunda da Avrupa'da olan eğitim Türkiye'de yok maalesef. Peki oğlun ne Avrupa'da- iş yapıyordu? Ne mesleği neydi? Oğlum ne mesleğiydi? Makine bölümünü bitirmişti. Makine anne. Yani asansör makine. Asansör makinesi tamiriydi. Ha, teknisyen gibi bir şey mi? Teknisyen bir şeydi. Tekniker bir şeydi. Öyle işte buraya geldik. Bakalım artık. Hayırlısı olsun sizin Yani- için inşallah. Yani demek istediğim buradaki imkanlar Türkiye'de asla yok. Evet. Memnunsunuz yani. Memnunuz şu an burada. Ama Çok gerçekten memnun olmasak da memnunuz Avrupa'yı yani. değerlendirirlerse Avrupa güzel. Evet. Ama değerlendirmezse sürekli oturursa, sürekli yani hiç çalışmazsa, zamanını boş geçirirse öyle yani Avrupa sana bir şey yapamaz. Evet. Ama yoksa imkanın vardır. Yaparsan her imkanın vardır. Tabii ki engel olunmazsa, mesela evliysen, diyelim ki evlisin, bir şey yapmak istiyorsun, engeller olursa bir şey yapamazsın. Ama bak engelleri aşanlar da var. yani İsteyen tabii ki o engelleri güzel de aşabilir. Yani çalışmak isteyene tabii ki aşabiliyorsun. Kendini Avrupa geliştirebilirsin. gerçekten imkanı var yani. Var Avrupa'nın. tabii ki. Her konuda Tabii her ki. şey ya yapabilirsin. imkan çok insana bağlıdır. Evet. Şimdi becerip becermemene bağlı. Yani. İmkan gerçekten çok. Çabana Eğer kendin bağlı, bir çaba- becermene bağlı. Çabalayabiliyorsansa, kendini bir derece, 2 derece üste çıkarabiliyorsansa her yerde var aslında. Yoksa desen yok. Sadece Avrupa bir tık daha üstü, bir tık daha Türkiye'de. Bir tık değil ya bence çok.
Ya aslında Çocuklar çok yani. Güler abla, aslında mesela Varto küçük bir yer değil mi? Varto çok küçük bir yer. Evet. Ama şu an Varto'da kadınlara o kadar çok imkan verilmiş ki her ev kadını çalışabiliyor. Reçel yapılıyor, konserve yapılıyor. Her türlü şu an kadınlara imkan veriliyor. Varto küçük bir kasaba, küçük bir şehir. Nefer kadar ya da Nefer'den daha küçük bence. Kendi memleketin. Ama Varto'da o kadar çok insanlara şimdi kadınlara, bayanlara önem veriliyor ki iş imkanları belediyeler sunuyor, bahçeler sunuyor, her türlü iş imkanı var. Fabrika işi var, konserve işi var, reçel işi var, çok var. Ki bostanlar var. Memlekette ekiyorlar, kurutuyorsun, getiriyorsun, satıyorsun. Aslında yerinde otursam desen yok yapamam yok oldu zaten. Yani kıpırdayacaksın, çabalayacaksın ki gelsin. Bazı köylerde öyle hiç çalışmıyorlarmış. Mesela Biz dut ağaçları tutuyormuş. Dutlar yani eskiden dutlar mesela değerlendirirlerdi. Pekmezini Şu kadınlar yaparlardı. yapmak istemedikleri Kurusunu için yapar. mi? Bazı köyler öyle ama gerçekten bazı köyler de mesela cevizinden faydalanıyor, tutundan faydalanıyor, pekmezinden faydalanıyor. Bizim köyde hayvancılık da var. Mesela peynirinden, kadınlar dediğin gibi peynirini öyle. satıyorlar, tereyağını satıyorlar, reçel yapıp satıyorlar, kışı yapıp satıyorlar. Yani bizim köylerde ama bazı köylerde duymuşum ki hiç çalışmıyorlarmış. Ya o ihtiyaç duymuyorlar. İhtiyaç duymadığın zaman çalışmazsın ama ihtiyaç duyduğun zaman mecbursun. Sen mesela börek yapıyorsun, sarma yapıp satıyorsun, peynir yapıyorsun, tatlı yapıyorsun. Bak oturduğun yerde yapıyorsun, çabalıyorsun. Bu da bir iştir. O da ihtiyacın olmadığı halde çünkü çocuklarına diyorsun ki hani Katkı olsun. katkı Zaman olsun. geçsin, insan hareket etsin, insanın zamanı geçsin. Bir de ben çok seviyorum böyle sanki fizyoterapi gibi oluyor bana. Doğru. Yani İş bak çaba yapmak. veriyorsun. Yani şu zamanda bile, bak bu zamanda bile yün yıkarım, yün çırparım, yün yorgan yaparım. Ya askar Türkiye'de kimse yaparım. onları yapmıyor artık. Çok severim. Ben kendim çok seviyorum çünkü. Ya Türkiye'de herkes Bir de paylaşıyorum. Bana güzel yorumlar da geliyor. evet. Yani bazen de diyorlar ki ay sen bu zamanda yünle mi uğraşıyorsun? Evet yünle uğraşıyorum. Yün hem sağlıklı hem bana fizyoterapi gibi. Onu yapmak, onu desenlemek, bu Vallahi şeyi bravo. gerçekten. Gerçekten bravo. Bir de buranın yünü Türkiye'nin yünü gibi değil. Buranın yünü kokmuyor. Ben Ben de doğrusunu söyleyeyim. Türkiye'de hayatta yün falan yıkamadım. Yorgan falan bir şey yapmadım. Ben burada yaptım. Evet. Ben burada her şeyi yaptım. Burada insan her şeyi yapıyor. Her şeyi yaptım. Bir de Nesli'ne sormak lazım. Gerçekten İnsan her şeyi yapıyor. Evet. Yani Türkiye'de yapmadığın şeyi burada yapıyor. Benim annem ekmek yapardı. Giderdim ben çok meraklıydım. Hani bana da öğret. Annem dedi ama ne öğreneceksin? Bir de gidip kocanın evinde ekmek mi yapacaksın? Hani ben burada yani aslında ya öğreteceksin. Ben burada her şeyi yaptım. Yaparken de severek yaptım. O ekmeği yiyen kim? Benim çoluk çocuğum. Benim sevdiğim insanlar, çağırdığım misafiri. Yani onların biraz daha montaliteleri daha farklıydı. Hani onlar da köyden kurtulmuşlar. Tabii eskiden ahıra gitmişler. Kayınpeder, kayın eziyeti çekmişler. Herkesin yükünü çekmişler. Şehire de gelmişler. Hani aman korkuları bizi bir daha köye götürmesin. Bizimkiler öyleydi, bizim bölgedekiler. hepimizin öyle. O yüzden hani biz yaşadık, çocuklarımız yaşamasın demişler. Ama yanlış düşünmüşler. Ben de sana katılıyorum, yanlış düşünmüşler. Çok yanlış. Her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. İnsanın yapması daha güzel bir şey tabii. Evet. Kendi kültürünü önüne koymak. Vallahi bilmiyorum bizim kültürüyle yöreniz yaşamak. belki öyle olabilir ama bizimki bak köy olduğu halde halen karı koca eşittir bize. Beraber tarlaya giderler. Tarladan gelirler, kadın mutfağa girer, yemek yapar, erkek ahıra gider, hayvanıyla ilgilenir. Yani mesela, hayır bak bu kültürler çok farklı. Kültürle alakası yok, Çok var. insanla alakası var. Tembelse Bazı kocan yörede- gitmez, tembel Dur değilse bir bak, gider. bazı Vallahi yok, yörede alakası yok. erkeklere çok yemek hizmeti vardır. Ya bizde hem Özellikle erkeklere hizmet var. Ama bizde öyle değil. Bizde ne getirirsen erkek onu yer. Yok illa dayatmaz, ben şunu istiyorum, ben çok yemek. Bazı kültürler öyle değil, ben biliyorum çünkü. Ha, Yani kültür, anladım. kötülük için değil. Değil. Kültür yani bazı görenin kültürü erkeklere çok hizmet veriyorlar.
Ama bizde o yok. Biz bunu kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani Evet, evet. sohbette de konuşuyoruz. Bizde o yok. Beraber ahıra giderler, affedersiniz. Çünkü herkesin köy yerinde hayvanı var. Beraber orada beraber çalışırlar. Eve gelseler bile beraber çalışırlar. Yetiştirmesi çok güzel. Köylerde çok iş var. Biri yemekler, biri hayvanlara bakar, biri bostana bakar, biri yemek hazırlar. Çok iş var. Hani az bir şey değil. Çok iş var köylerde. Bir kişinin yetiştirmesi mümkün yok. Yetiştiremez zaten. Müşteriler bu ara çok var çünkü öğle yemeği saatine denk geldik. Biz de gördüğünüz gibi yedik, içtik, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş değil mi Güler? Evet, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Peynirlisinden, lahmacunundan sarması. Yapanlardan biri sensin. Senin de eline sağlık. Afiyet olsun. Türkiye'deki akrabalarına, arkadaşlarına demek istediğin? Hepsine çok selam söylüyorum, öpüyorum onları. Arkadaşım Ne diyelim? ne diyorsun? Burada bizi izleyen tüm dünyaya selamlarımız olsun. Tüm dünya. Sevgilerimiz. Evet, dünya izlesin Nurgül'ü. Ya istesin. Abone olsun. Biz daha güzel şeyler yapacağız sizin için. Ondan dolayı bizi takip edin. Daha Hoşça gülercinin kalın, sesini dostça duyacağınız. kalın. Bizimle kalın. Ya. Şimdi öbür arkadaşlarımız da gelsin, mutfağa girdiler. Onların aslında çok yoğunlar ama bize de vakit harcadılar. Sağ olsunlar. Bir gelsinler bakalım. Bugün için size çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. geldiğiniz Marketinizi açtınız, sofranızı açtınız, yedik, olun. içtik. Sağ olun, var olun. için. Geldiğin için sağ ol. Biz sana teşekkür ederiz geldiğin için, bizi yalnız bırakmadığın için. Bak dilim dolandı gene, neyse bir şey olmaz. Biz Böyle alışkın dedim, değiliz. Ekstra ikramda böyle bulunuyoruz. kadınlarımızın da tadına bak dedim, sipariş üstü yapılıyor. Çok da el yapımı, çok da leziz güzel. Kızlarımız Genç yapıyor. kızlarımız yaptı evet. Genç Kendileri yapıyorlar kızlar. öğrenciler. Bravo. Çok da Çok güzel. güzeller. Hepsi de Berat Market'e lütfen sizi bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Buyurun, buyurun. Çıkın gelin. Taze çorbalar. Çok memnun olduk, çok da sevindim geldiğine, iyi ki geldin. Beraber sohbet ettik, çok da güzel geçti. Ve herkesin seni izlemesini, abone olmanı isteriz. Bir dahakine ama devamı gelir bence bize. Bizde Bizden serisi görüşürüz. gelir. Seninle tanıştığımız için gerçek mutlu oldum. Ben de öyle. Yani bir kahvede Tabii gerçekten sen çok- geliyordun, gidiyordun ama biz Tanımıyorduk, konuşmuyorduk o yüzden. Doğru, Şimdi tanımayınca daha insan- tanıdık yani birbirimizi. Yavaş yavaş. Bir dost daha kazandık değil mi? Evet. Bir dost daha kazandık. Ben de çok memnun oldum. Size tekrar teşekkür ederim. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Geldiğiniz için, emek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar dostlar. Umarım siz de bizi izlerken keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Devamı gelecek, merak etmeyin.